Sonunda açabildim yayını. Hoş geldin hayali arkadaşım, yayın tekrarını izleyen arkadaşım ve gelecek olan arkadaşlarım. Bugün birazcık şöyle bir 1-2 saat kadarcık biraz geciktim. Valla özür diliyorum. Editlerim birazcık uzun sürdü. Beklediğimden, tahmin ettiğimden. O yüzden hemen böyle 8 gibi giremedik yayına. Normalde yayın saatlerim 8-9 arası başlıyoruz. O yüzden kusura bakmayınız arkadaşlarım. Hemen ben bir ayarlarımı kontrol ediyorum. Çok kısa zamanınızı rica ediyorum. Birazcık da oradan zamanınızı rica edeceğim. Ama çok güzel build videosu geliyor abi hafta sonuna. Yani yayın gecikmesine değecek bir build videosu gelmekte efendim. Geleceğimakta. Onun haricinde bugün deli gibi farm yapmamız lazım. Deli gibi çünkü her şeyim bitti. Hayat bitti oyun içinde yani. Memberlar her şey yerleri süpürüyor. Sıfır neredeyse. Sıfır. Hiç radyantım kalmadı zaten. Bolca radyant farmlamam lazım. Bolca. Bugün böyle speed farm yapacağız full artı full mage build'imizle. Mage build'ini de bitirdik diyelim. Daha fazla ona şey ayırmak istemiyorum. Sen söyle adını. Kaynak ayırmak istemiyorum. Daha fazla kaynak harcamak istemiyorum. Chat'imi açmayı unutmuşum ben. Gelen giden olduysa chat'e. Haberimiz yok. Haberimiz yok. Dur chat'imi de açayım. Ne diyordum efendim? Evet, hali hazırda çok fazla materyal harcadım zaten. Daha fazla artık mage build'ine ındık etmeyi istemiyorum. Zaten tahmin ettiğimiz üzere tek atacak hale getirmek mümkün mü? Evet. Çok zor ama mümkün. Plug mage build'ini tek atar hale getirmek mümkün. Ama değmez. Ben ona kanaat getirdim açıkçası. Değmez. Gerçek anlamda değmez yani. Onun yerine başka build'lere harcamak en azından benim için daha mantıklı geliyor. Bu sebepten ötürü efendim daha fazla kurcalamayacağız büyücü build'imizi. Gerek yok çünkü. Şimdi hemen farmımıza geçelim. En azından torun eficileri falan fıstıkları siz yokken komple aldım. Farmladım. Bir de onlarla uğraşmayalım yayında diye. Hemen yatak buff'ımızı yenileyelim. Çıt. Tekrar bir kontrol ediyorum. Tamam yayın okey. Yayın okey. Maşallahı var. Yayının maşallahı var maşallahı. Hemen Homestead'e bir gidelim. Hemen. Hemen. Şunları koyalım. Buradan şunlardan alalım. 8 tane ver şimdilik. Şundan da bir 7 tane ver şimdilik. 7 değil. İlk 2'ye basmıyoruz. İlk 3'e basmıyoruz hatta. 4, 8. Ben kaç aldım? 7. Tamam 8 de bundan var. Evet efendim. Tamam. İlk haritadan başlayalım. Ya aslında full artı full speedrun dönesim var da. Hadi full artı full speedrun dönelim ya. Çok yani eritmem lazım torun efficileri neredeyse öyle söyleyeyim sana. 21 tane alalım o zaman. Kaç yapıyor 21 tanesi? 13. Değil mi? Evet. Full artı full speedrun yapalım ya. Deli gibi Ember lazım çünkü. Deli gibi. Bunları bitirince slow farm'a döneriz. Belki bu yayının hepsini eritebiliriz bile. Bilmiyorum ne kadar hızlı sürecek.
Başlayalım görelim bakalım. Saat kaçta başladık? 10-12'de başladık. 22-12'de başladık. Full art, full speedrun. Hadi bakalım nasıl olacak. Ölme bilgisayarım. Ölme. Ölme canım, ölme. Bu. Gel bakalım. Şundan. Çok fazla Essence Ember'ım var. Şişme yaptı. Ne yapacağım bilmiyorum bu kadar Essence Ember'ı. Hoppa. Şöyle bir tek. Boss'umuz da aşağıda çıkmış. Direkt boss silahıyla farmlasam bunlar da tek yiyor nasıl olsa değil mi? Evet yiyor. Ben direkt bütün bölgeleri boss silahıyla farmlayayım. Movement speed buff'ı da var ya üstünde. Güzel olur. Hayır. Ölmedim mi? Oha. Yeni teknik keşfedildi abi. Peki. Peki. Durability'lerim ne alemde? Tamam sağlamız. Işığımızı yakalım, direkt boss'umuzu tekleyelim. Bu skill tekliyordu diye hatırlıyorum. Çat. Aynen öyle. Abi bu silah tam Pestilence farmlık oldu ya. Dün yayın dışı denedim. Bütün Pestilence seviyelerindeki bosslara tek atıyordu yani. Ne debuff gelirse gelsin. Debuff fark etmeksizin. Mevcut silahımız 2 Exalt Large Enemies, 2 Exalt Movement Speed. Tam Pestilence silahı oldu yani. Şu. 2'de 2. Bunun 4 tane damage increase large enemies'lisi olsa tam Econite silahı olacak o da. Fena olacak. Fena olacak. Allah dur yanmayalım. Gel bakalım. Güzel 2 radyant verdi. Çok iyi. Güzel başladık ha. Vallahi güzel başladık. Bu arada hemen hatırlatmamı geçeyim. YouTube arkadaşlarım. YouTube'da canlı izleyen, yayın tekrarını izleyen arkadaşlarım. Sizden ricam birer like bırakmanız sadece. Algoritma açısından bize inanılmaz faydası dokunuyor. Bir tanecik like rica edeceğim o yüzden sizden. O kadar. Başka da bir şey istemiyorum abi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Vallahi. Ben tok yayıncıyım baba. Beğenirsen abone olursun, olmazsın, yorum atarsın, atmazsın. Onlar beni bağlamaz. Atarsan hoş olur tabii ki ama en azından bir like böyle pıt çok tatlı olur biliyor musun? İnanılmaz fayda sağlar yani. Hemen şuna da tekimizi atalım. Bak. Hemen bir sonraki harita. Hemen böyle seri döneceğiz abi. Seri. Kaç tane var? 200 küsur effici var. Hepsini yakmayı düşünüyorum. Aranızdan katılmak isteyen olursa gelebilir. Eğer tempoya ayak uydurabilecekse. Çok hızlı dönüyoruz çünkü çok seri dönüyoruz. Hani bugün böyle izleyici yayını yapma gibi bir hedefim yok ama fırsat bu fırsat. Kasmak isteyen varsa yine gelebilir yani. Oo Bekir'cim hoş geldin. 2 set yaktım, götüm yemiyor 3'ü. Üçüncü sete exaltlarını galiba sana yaptıracağım. Serum armor dedik. Baba dedik hayatınızı geçmiş olsun abi. Abi ben o yüzden saldım ya. Bugün videosunu çektim bu build'in. Yükledim. Pazar günü kanalda olacak. Videoda da belirttim. Yani dedim daha fazla bu build'e materyal harcamayacağım. Harcayamam. Çok masraflı çünkü. Çok masraflı abi. Ya 1-0 olsa değer. Şakasız 1-0 olsa değer. Çünkü yapacaksın o build kalacak. Her şeyini farmla dur o build'le. Ama şu an değmez yani. Ben deneyebildiğim kadar farklı build denemek istiyorum çünkü. Hiç şey gelmiyor. Word gelmiyor yani. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun, ne diyelim. Katılmak istiyorsan yapıştır gel babuş. Farm atalım. Boss nerede? Üst katta galiba. Köprü olmaması lazım oranın. Orası köprü olmasa gerek. Köprü mü? Köprü galiba ya. Evet, köprü. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Dur, yanlış yoldan çıkacak. Şu yukarıdan da gidiliyordu galiba. Gidilmiyor muydu? Yok. Oradan buraya atlanıyordu. Tamam, buradan her türlü asansörle çıkacağız. Allah Allah! Ne oluyor oğlum? Aklım çıktı. Allah Allah, gidiyoruz sandım. Vallahi gidiyoruz sandım. Okidoki okidoki babuşum, o zaman iyi dinlemeler demekteyim. Ya şeye de bu arada nihai kanaati getirdim ya. Videoları falan da izleyince tekrar klipleri. Yani one shot halini yapmak için plug build'lerin Armor Pen ve plug damage'i abanman lazım Exalt'larda. Armor Pen'i böyle neredeyse 70'e falan dayayacaksın. Crit Chance'ı da yine 70'e falan dayayıp kalanını full böyle %50 üst, işte o gün konuştuğumuz gibi. Execute bir boka yaramıyor abi plug build'lerde. Çünkü Execute'u tetikleyebilecek bir rune yok. Pestilence single hit, yani tek vuruş. Tek vuruş ürünlerle de execute tetiklenmiyor. O yüzden her türlü ya two shot olmak zorunda Econite'ı teklemek için, ya two shot olmak zorunda efendime söyleyeyim, ya da execute'u salıp dediğim gibi full armor pen, plug damage, crit chance dizi oradan buffsız tek atabiliyorsun. Yani benim şu anki elimdeki itemlerle maksimum getirebildiğim hasar işte kaç? 14k mı ne vurdu Char? Galiba öyle hatırlıyorum en son. Yanlışsam düzelt. Sana gönderdiğim işte SS'lerden. Birazcık daha işte Healing'deki Exalt'ları falan oraya buraya kaydırsak, şeye de 3x getirsek tek atıyor bu yine yani. Oo, Duelist Palms Rapid'li dursun. Onu sat. Draven'lı Mesh Pantolon. Sat gitsin ya. Envanter yine göbek atıyor abi. Two Hand Great Hammer. Voltaik'le. Sat gitsin, kullanmam. Two Hand Melee Weapon'lar pek daha ilgimi çekmiyor hala ya. Bleed kalsın. Lifesteal. Bu da kalsın. Bize şey de lazım ya, onları da tutalım, dur. Bunların efsunları da lazım. Health on Stagger. Stamina on Stagger. Bunları toplamak lazım. Geri kalanı var da. Evet, aklımızda bulunsun. Bunun şeylerini de dizelim. Onları unuttum. Bugün bir sonraki build'imizin teori craft'ını yaptım. Yayına gelenlere ya da yayın tekrarını izleyenlere önden spoiler. Bu muhtemelen önümüzdeki haftaya yetişir diye umut ediyorum. İnşallah. İnşallah. Yetişmezse bir sonraki hafta diyeceğiz. Değişik bir build denemekteyim. Hangisi yetişirse işte. Ya Yeniçeri build'i yapacağız, yetiştirmeye çalışacağız, ya da bunu. Plug fena baydı ya. Plug acayip baydı ya. Galiba Lightning'i de yapabilirim önden. Yeniçeri build'i. O böyle daha çok PvP için, düello için olacak. Ama çalışır gibi. Yani farm build olmaz ama normal moblarla da çalışır gibi. Full rune spamlayacağımız için. Çok aman aman bir hasar build olmayacak ama böyle sürekli combo yaptığımız bir build olacak. Öyle planladım. Ama denememiz lazım. Denememiz lazım. Çok düşük hasarlı olacak muhtemelen ama ya.
statları yerle bir ettiklerinden beri keyifli build yapılamıyor ya. Eskiden çünkü yani ne fırlatsan, rastgele bir şeyler de fırlatsan, birkaç şey varsa, efsun varsa çalışıyordu her build. Alıştık abi biz de ona. Yani tabii ki öyle olmaması lazım ama alıştık be baba. Alışınca da böyle oluyor ya. Vallahi özledim ben o zamanları. Bakalım. Bakalım. Hayırlısı diyeceğiz. Buna alışacağız şimdi de. Ama yani böyle sadece atak speed, sadece hareket hızı falan, işte sadece tanklık gibi build'ler, daha yaratıcı build'ler keyifli oluyordu. Yani şimdi öyle o tarz build'ler yapamıyoruz artık. Onun önüne geçmiş oldular dolaylı yoldan. Abi envanter fena şişmiş durumda. Envanterler. Ne yapacağız onu? Ben full artı full satayım her şeyi. Ember moduna geçeyim. Artık. Olmayan itemleri, tabi olmayan itemleri sonradan bakar şey yaparız. Farmlarız. Bunu satacağız. Şu Facet'li buraya koy. Yani böyle çok uzun olacak çünkü. Envanter management'ı fena can sıkıyor. Fena. Biz direkt laps farmımıza bakalım abi. Alabildiğimiz kadarını alalım. Hiçbir şeye bakmayacağım. Sen söyle adını. Legendary'leri bile çok takmayacağım. Bir sürü Legendary var, satamıyoruz daha. Senin bahsettiğin adama mesaj attım, hala bulamamış Corpse Merit Blade'i. Bakalım güzel bir teklif verirse ona satacağım. Var bir tane Quick Facet'li. Yer açılsın en azından, birazcık da yüzümüz Ember görür. Yani Action House diyorum abi. Lazım da lazım. Bak gönül ister ki 1-0'a getirsinler işte. Tak 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 hiç düşünmeden böyle koyalım, bir bakmışız ertesi gün gitmiş olsun. Mükemmel olur ya, mükemmel ya. Yemin ediyorum bak. Mükemmel olur yani. Başka bir şey istemem. Hani gerçek para, oyun içi para falan orasında değilim. O zamanla oturur o. Çünkü diyorum ya, eminim ki gerçek parayla takas olmasını talep eden çok büyük bir oyuncu kitlesi olacak. Bence de olmalı. Ama bakalım. Ondan önce her türlü bir Action House gelmesi lazım ama. Hop. Sana da bay bay. Black Trench değil mi? Evet. Ama bu statları aşağı çektiklerinden beri görüyorum. Şimdi yeni build'ler daha atmışlar YouTube'a falan. Şeyler çok fazla rağbet görmeye başladı. Diğer mekanikler. İşte efendime söyleyeyim, lifesteal taşı, işte focus cost reduction taşları falan, o taşlar rağbet görmeye başladı. Ki ben de Yeniçeri build'inde mesela full focus veya low health taşlarını kullanmadan bir build yapacağım. Ana amacı PvP odaklı olduğu için PvP'de zaten hasar değil, sürekli hasar çıkarabilmek, yani burst hasardan ziyade hem hayatta kalabilmek, yani survivability, hem stamina management çok daha önemli düellolarda. Zaten tek atamıyorsun yani. Hani atsan da tek yediğin sürece bir şey değişmiyor. Yoksa bu build tek atıyor bütün şeyler, ama yanına gelip biri bir tane dokunsa geçmiş olsun gibi düşün. O yüzden Yeniçeri build'ini böyle tam dengeli, daha çok atak speed'den scale olan bir build yapmaya çalışacağım. Ya sen bug'ına başlayacağım şimdi ya. Can da vermedi. Bye bye. Bye bye. Şu anki hali tam Pestilence farmlık bu arada bak. Tam yani tam. Hem boss
silahındaki hareket hızındaki o çift şeyden bayağı hızlı gidiyoruz her yere. Her türlü o boss silahından da tek yiyor moblar. Hasarımız güzel olduğu için. Bayağı tatlı aslında. Tek Crucible farmlamak için ideal değil. Damage Parry Afterblock ağır kırık. Nerf'lü hali bu. Eski patch'te ne yapardı sen düşün. Doğru. Doğru. Easy buff'lar ya. Ama mesela Stagger'la falan kombinleyebilsen çok daha kırık olacak. Kalkanında o zırhta da damage increase after enemy stagger falan ekleyip böyle. Fena kırabilirsin o buff'ları stackleyerek daha da. Ben yakmadan niye geldim buraya? Boss'a bakalım önce hadi. Ama maalesef ki kalkanla staggerlama aynı anda çalışamıyor işte. Yani blok attığında stagger mekaniğini aynı anda çalıştırabileceğim bir dünya yok. Ay bug'ınıza sizin ya. Ya öyle şeyler olsa ki mesela backdoor'lar oyunda ufak şeylerden feragat edip ne bileyim mesela mobility'den feragat edip efendime söyleyeyim şeyleri kombinleyebilsek, modify edebilsek. Mesela atıyorum hareket hızın %30 düşsün ama kalkanınla stagger'da atabil gibi. Sallıyorum şu an. Hani bunları mekanikleştirmek lazım tabii ki. Belli oynanış tarzlarına adapte etmek lazım ama class sistemi biraz buna yakın bir şey olacak gibi duyuluyor. Kulağa öyle geliyor. Ama tam anlamıyla Evsunların çalışma mekaniği birazcık şeyliyor seni. Ya mesela Stagger build'de oynuyorsan zaten Burst oynayamazsın diyorsan o oyun. Çünkü Burst dediğin an zaten staggerlayamıyorsun. Çalışmıyor o etki. Normal damage stagger damage'ından daha fazla olduğu için ateşi yakmadan nereye gidiyorum peki ben? Ama ben isterim ki mesela hani stagger'ı da bir şekilde çalıştırabileyim. O burst'ten öncesinde ki o buff'ı alabileyim mesela. Bot build'leri de iş yapıyor. Hem static hem firewall basıp etrafı fire lightning damage salıp sapık gibi koşacaksın Singed gibi. Overload build'i bayağı mantıklı da bu nerf'ten sonra çalışmayabilir o ya. Şeyin vardı bir tane öyle build işte. Bir tane çocuğun. O düelloda fena çalışırdı yani. Şu an düelloda en bozuk olan şey Thorn arkadaşlar. Size spoilerını vereyim buradan. Thorn build'i nereden biliyorsun diye sormayın. Biliyorum işte. Thorn build'leri fena bozuk. Düelloda. Fena. Duruyorsun öyle kendi kendini öldürüyor rakibin yani. Öyle bir saçmalığı var. Hop önce sana bir tek. Hop sonra sana bir tek. Allah'a emanetsiniz kankalar. Ne bağırıyor ne? Yedin teki yat aşağı işte. Loot'umu da ver. Loot'uma çöktü. Ver loot'umu ver. Lan loot'um nerede? Hah. Loot'uma çöktü sandım. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Lowland ve keseriz herhalde ya. Thorn efici bayağı keyifli hale getiriyor farm muhabbetini ya. Bayağı. 1-0'da bakalım bunu biz nasıl kasabileceğiz. 1-0 çıktığında öyle birden fazla realm kasayım falan filan. Ölme eşeğim ölme olacak o muhabbetler. Çok daha zor olacak. Bu Thorn efici kasma muhabbetine eğer bir nebze de olsa arttırmazlarsa sınırsız yapmasınlar tabii çok sıkıntı olur o zaman ama ben isterim ki sınırsız yapsınlar bu arada. İstediğimiz kadar farmlayabilirim Thorn eficileri isterim. Gönül ister ki. Tabii ki ama bir dakika ben niye buraya geldim? Merin Woods'a tıklamadım mı ben? Tıkladım. Oyun beni buraya attı galiba. Sağlık olsun. Sağlık, sıhhat olsun efendim. Yapacak bir şey yok. Bakalım bir turdaki boss fight'larından kaç ember almışız bu arada. Onu da bir bakalım envantere. Merin Woods'u kestikten sonra. Tak. Aşağıdaki boss'a hiç gitmeyeceğim ya.
Ember atmıyorlar çoğunlukla çünkü. Plug Hiker atıyorlar. Plug Hiker zaten milyon tane var artık yani, çok birikti. Gerek yok. Abi Essence Ember atma artık, atma, istemiyorum, yeter. İçim dışım Essence Ember oldu ya, ben onları takaslayayım bir ara. Essence Ember'a karşılık Radiant diye böyle post çıkayım da şeyde, forumda. Bunları alacağım ama. Mutsama zingoları lazım. Pat pat. Şat. Şu bir. Gel bakayım. Şu da iki. Hadi yap aşağı. Evet, gördüğünüz üzere bütün Pestilence bosslarına tek atıyor bu build'imiz efendim. Adını bunu şey mi yapsak? Pestilence farmlama build'i. Pestilence farm build. Best Pestilence farm build in the game. Öyle bir bait atsak. Bait değil aslında yani de. Gerçek çünkü yani, baksana. 10-12'de başladık. 20 dakika sürdü. Hani item satmasak falan 5 dakikada oradan gitti desen. Çok daha hızlı. 10-15 dakika, 15 dakika falan de hadi. 10 dakika demeyelim. 10-15 dakikanızı aldı bütün 7 haritayı farmlamak. Best Pestilence speed farm in the game. Akar gibi ya. Akar gibi bence o başlık. Neyse. Çok üşendim şu an. Çok üşendim şu an. Bakarız, bakarız. Belki ayrı bir video yapabiliriz. Şeye hatırladım çünkü. Çaktırma. Videoda Pestilence görüntüleri yok ki anasını satayım. Keşke onları da çekip koysaydım. Onlar yok abi. Ben her şeyi satacaktım değil mi? Bir tek şunlara bakalım. Kalsın. Durable'lığı sat, Blunt sat. Sat gitsin. Bu Reliable'lı kalabilir aslında ama yok, kalmasın, satarız. Armor. Tamam, sat hepsini, kalanı. Allah. Envanter yer değiştiriyor yine. Eve geçelim. Abi o çok kötü koyuyor ya işte. Fena koyuyor. Sağlık olsun deyip geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Maalesef. Ya ben bir de kurgu murgu da yapmıyorum. Hiç o kadar kasamam yani. Kurgu yapacak kadar sevmiyorum hayatı abi. Yani kurgu demeyeyim de script. Script yazacak kadar sevmiyorum ben bu hayatı yani. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden anlık çekiyorum, anlatıyorum her şeyi. Atladım ya da yanlış söylediğim bir şey olursa baştan başlıyorum videoya falan. Hiç uğraşamam öyle çünkü. Sayılara bakacaktık. Anasını avradını, kas hafızası girdi devreye. Neyse. 3'e 5'e bakmadan pamuk eller ceplere hesabı devam abi, yapacak bir şey yok. En azından şöyle ölçeriz. Bir radyantım vardı başladığımda diye hatırlıyorum. Bakalım kaç radyantımız olmuş. Radyantlar üstünden sayalım. 4 olmuş. 3 radyant almışım ala ala. Bir 7 tane daha ver. Şunları şuraya bırak. Şunları şuraya.
Buraya yemekleri de koyalım da şişmesin envanter. Tamam. Haydi bismillah baştan. Abi geçen onu tartıştık işte çocuklarla. Şu rahatlık bence oyun sonunda olmalı bak. Görüyor musun? 10 dakikada 15 dakikada 7 haritayı farmladım. Şimdi ben bunu hak ediyorsam oynayabilmeliyim böyle one shot build, anladın mı? Hak etmekten kastım ne peki? Abi o kadar kasmışım. Oyunu oynamışım saatlerce. Farm atmışım. Güzel güzel exaltlar vurmuşum. Ve bu build'imi tek atacak kıvama getirmişim. Bunu yapabilmeliyim bence oyunda. Bu oyundan kaldırılmamalı yani. Tamam screen wipe atıyor mu? Atıyor. Ama karşılığında ben kaç saat vermişim bu build'i bu hale getireceğim diye. Anladın mı? Bu kalmalı bence. 1-0'da da kalmalı. Yani şey örneği vermiştim mesela konuşurken bizimkilerle de. Onlar çok çok Souls-like'cı olduğu için bu bizim işte Wicked Builds'la şey Into the Wicked birazcık karşılar, onları da anlayabiliyorum yani. Souls-like mantığına çok ters baktığımda one shot build'ler. Ama mesela işte argüman olarak chatten biri bile şey demişti. Ama dedi işte Elden Ring'de bile one shot build'ler var falan diye. Şimdi No Rest for the Wicked'a baktığımda daha ARPG yönleri de kabarık bir oyun abi. O yüzden şey dedim yani şimdi tamamen her build'le bunu yapabilmek sıkıntı zaten. Ve bu yamayla zaten her build artık bunu yapamıyor. Bu güzel bir şey. Ama dedim nasıl ki işte Apex'ten örnek verdim mesela. Apex'te bilenler bilir. Böyle bozuk silahlar var ve her sezon bazı silahlar bilerek bufflanır, bazıları bilerek nerflenir. Daha bozuk hale getirmek için falan. Ben burayı yaktım. Niye? Nerede? Ne? Boss nerede? Arkada mı? Ben niye burada zannediyorum boss'u? Neyse. İşte bilenler bilir. Her sezon böyle belli silahlar bufflanır, belli silahlar nerflenir, meta oluşur işte. Ama bu demek değil ki sadece o silahlar çok güçlü, diğer silahlarla oynanılamaz. Hayır, oynanır. Ama o silahların da handikapı, doğru oynarsan o silahlarla çok güçlü oluyorlar ve çok vuruyorlar. Kontrol edemezsen, yani worthy olmazsan eğer, hak etmiyorsan o silahla oynamayı, istediği kadar güçlü olsun silah, tek başına bir şey ifade etmiyor. Aynı mantık işte bu oyunda da mesela. Eğer adam o kadar süresini yatırdıysa, min-maxlamakla uğraştıysa izin ver de o build tek atsın baba. Yani adam yırtmış kıçını. Anladın mı? O hak edilmiş bir şey artık. Ama atıyorum bir başkası o build'le zaten oynayamadıktan sonra istediği kadar o zamanı yatırmış olsun. Yine çalışmayacak. Nedir? Mesela Glass Cannon build diyoruz değil mi şimdi? Tek atıyoruz ama tek yiyoruz. Şimdi zaten yeni başlayan bir adam istese de bu build'i kopyalasa bile oynayamayacak. Niye? Glass Cannon olmak zorunda çünkü. Eğer ki belli bir oynanış hakimiyeti yoksa, oyun bilgisi yoksa istediği kadar bozuk build yapsın, videoları takip etsin. Çünkü insanların kaygısı bu. İşte herkes build videoları takip edip tek atacak bu sefer. Kanka o zaman herkesin oynayamayacağı şekilde tek atabilsin build'ler. Herkesin oynayabileceği şekilde tek atmasın. Which is Glass Cannon diyoruz işte. En ufak hatanda öleceksin abi oyun içi yani. Ben buna razıyım mesela. Olması gereken de bu bence. Bak nasıl keyifli olacak oyun o zaman. Bak gör. Bak izle ve gör nasıl keyifli oluyor. Darrak. Ne yapıyorsun lan? Darrak dedik diye alındı galiba. Pek hoşlaşmadı. Peki. Olabilir. Hakkıdır. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Korktum ama bayağı korktum beni öyle ezip geçince. Hadi. Bir daha gel lan darrak. Sana bir tekik koyayım da. Ya sen ne yapıyorsun orada?
Ya nasıl canımı bana geri vermedi? Galiba bazen Helton Kill çalışmıyor hala. Execute'den dolayı. Emin olmamakla birlikte. Bu bug'ı yaşıyorum. O bug'dan mı kaynaklı bilmiyorum ama yani bazen şey vermiyor bana. Ya bir dur bir dur. Koşuyorum ama ya nasıl? Ya bir dur be. Öf. Orospuluk yapıyorsun, yapma. Yapma. Bak gördün mü nasıl mokok oldu bu ilk bir anda? Tam olarak dediğim şey bu işte. Bir anda kolsuz oldum çünkü. Elimi kolumu kaybettim bak. Yatalak oldum. Sen şöyle tek attım. Ay canımı yine geri vermedi. Tamam şöyle 2 atalım o zaman. Canımı geri vermediğinde Mokoko'yuz. Kötü Mokoko'yuz hem de yani. O sıkıntı. Şu şeyi merak ediyorum ya. Neydi? Bir tane kılıç vardı. Legendary. Adını nasıl unutuyorum her seferinde ya. Ne Blade'di? Ha, Wind of Death. Wind of Death. Bu vurdukça %5 can götüren Zamazingo. Bu gerçekten sonsuza kadar canımızı alıyor mu ya? Onu merak ediyorum. Onu bir şekilde çalıştırmak istiyorum şimdi. Taktım kafaya. Forumda biri çünkü şey demişti işte. Ya diyor bir türlü o %5 şey erimesini engelleyemiyorum, sürekli eriyor canım en düşüğünü kullanmama rağmen falan diye. Bakalım biz çalıştırabilecek miyiz? Helton Stagger işte plug'dan gelen can çalma falan, iyileştirme artışı, low focus'ta iyileştirme artışıyla falan belki toparlayabiliriz. Stagger build'de olacak o yüzden o direkt. Düz vura vura full stagger'layacağız yani. Stagger'ladıkça da can alacağız. O şekil bir build olmasını düşünmekteyim. Bakalım çalıştırabilecek miyiz ama. Çok meraklanmaktayım. Nerede? Üst katta. Buradan çıkacağız o zaman. Üst katta. Evet. Gel abi. Gel abi, gel abi. Koş buradan. Koş, 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 koş. Çat, çat, çat. Hop. O %5'lik canın olayı da hani senin heal'ından sonra çektiği için her türlü hep bir düşüştesin. Oha. Oha. Şununla bile 2 atıyor. Dalgınlığıma geldi, şey tuşuna bastım direkt. Plug Smite tuşuna bastım. Beklemiyordum 2 atmasını. İlkini o kadar düşük vurup ikinciyi öyle laps diye teklemesi. Hiç beklemiyordum. Envanter ne alemde peki benim? Bakmadık ona, direkt geldik ama. Sayın bezmenler. Belki bize bir miktar item... Heh. Oo, envanter şişmiş bile. Ha, hemen satış. Low health şeyi çıkarttım işte. Plug'ı çıkarttım, plug ring'i. Low health'i sadece skill bastıkça çalıştırıyoruz. Aslında çalışıyor. Plug smite'da da çalışıyor ama görünmüyor görsel olarak. Skill'i keslediğim an low'a düşüyorum çünkü. Yarı candan aşağı düşüyorum. O yüzden skill on hit etkisi uygulanırken low health etkisi çalışmış oluyor. Ama candan anlamıyorsun onu. Plug smite direkt canını oynatmıyor çünkü vurdukça full görünüyor canın. Öyle bir görsel bug'ı var. Evet evet, o şekilde oynuyorum hala. Geri dönmedim şeye ya. Sen söyle adını. Plug ring'e geri dönmedim. Ona geri dönünce çünkü 2 atmak da zor oluyor, birazcık zorlaşıyor. Eldiveni falan değişmek gerekiyor.
Bir de bence zaten 1.0'da da meta o olacak ha. Ya sadece plug ring'li kullanacaklar. Downside getirmeyecekler. Ya da bence zaten gerek yok plug ring'e. Direkt downside'lardan kullanacaklar ya da. Meta ona dönecek. Min-maxlamak için çünkü şey gerekecek. Hasar yüzüklerini kullanmak gerekecek. Maksimum verimi almak gerekecek. Çoğu build'de. Yani caster build'lerinde en azından diyeyim. Büyücü build'lerinde. 200'ü de kullanmak gerekiyor. Lightning'e bir nerf daha geleceğini düşünüyorum hatta. O ikincil hasarı muhtemelen birazcık daha nerfleyecekler. İnanılmaz bir şey şu an çünkü inanılmaz bir şey. Yani ben plug oynarken fark ettim ne kadar bozuk olduğunu. Ona bir... yakmamışız ki. Ona bir nerf lazım bir çıtır daha. Ya da belki mage'ler nerflenince lightning normale gelecek. O da olabilir. Sonuçta büyücü silahlarıyla scale oluyor ya her şey. Yani her şey silah ve statla scale oluyor daha doğrusu. Sadece büyücü silahıyla değil de. O yüzden shock damage'ı da büyücü silahında daha çok vuruyor doğal olarak. Sen bir yat aşağı. Sen git abini çağır. Gelsin o da yatsın aşağı. Shot. İkinci tura başladığın an ama Ember drop ne ya? Ember dropları bir çıtır düşmeye başlıyor. Bir çıtırdan düşmeye başlıyor Ember dropları. İnşallah target farm geldiğinde böyle doya doya bokunu çıkara çıkara Ember falan farmlayabiliriz. Yoksa yine hep söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Birden fazla build yapmak inanılmaz sıkıcı olacak oyunda yoksa. İnanılmaz. Yani şu an bile sıkıcı da bakma oynuyoruz işte. Yapacak daha iyi bir şeyim yok çünkü. Ya, git. Git. Öyle. Şöyle bug'ı bir temizleyelim. Temizlendi mi? Yes. Şu bir. Bizim şu da iki. Nasıl timingliyor baba ama. Nasıl timingliyor? İner inmez alıyorum kellesini. İner inmez. Direkt affetmiyoruz. Affetmiyoruz efendim. Affetmiyoruz ya. Hiç. Yanlış yere attım galiba TP'yi. Windmill attım. Lumber'a atacak. Lumber'a atacaktık. Lumber'a. Bu ilk bölüme ışınlanırken mi uzun sürüyor? Bu harita mı genel olarak uzun sürüyor yüklenmesi ya? Az önce de böyle olmuştu. Şimdi beni Orban'a geri atacak değil mi? Allah Allah. Bir sıkıntı var anlayamadım. İnternet mi gitti acaba? Yo. Tamam. Hadi gelmişken şunu da alalım. Yazıktır günahtır. Ziyan olmasın. Lumber'ı yaktı. Okey. Hemen buradan Lumber'a gidelim. Orası Lumber olması lazım. %90. Artık kafamın içinde haritası var oğlum oyunun. Sana yemin ediyorum. Hemen yes. Bak. Baba artık navigasyon gibi. Tak. Hemen oraya mı gideceksin? Şuradan şuraya sap. Buradan buraya gir. Hadi kaybol. Hadi kaybol. Bana mı geleceksin tek atacaksın? Hadi kaybol.
Envanter şişti galiba yine ya. Ha yok tamam. Tamam yok. Son haritayı da kestirir. Olur. Yenir. Oh. 2 gündür sabahlara kadar Dexter izliyorum bu arada. Oğlum çok iyi dizi ya. Çok iyi dizi amına koyayım. Ya şeylere girmeyeceğim. Klasik tabii ki Hollywood efekt muhabbetleri var yani. O Hollywood kodlaması çok var dizinin içinde. Kültürel kodlamalar. İşte efendime söyleyeyim, sen söyle adını. Sosyal hayat şartlanmışlıkları falan çok böyle sırıtıyor diyalogların içinde ama oyunculuklar falan o kadar güzel ki hani sarıyor abi. Çok sarıyor. Ama bir yandan da böyle sitcom havası var ya dizinin. Böyle aşırı böyle şey seni çok ciddiye de aldırmıyor kendini. Seni çok baymıyor da böyle şey. Beni Office falan çok bayar mesela çok. Böyle çok yapmacık değil. Millet de ne Friends, Office falan. Şimdi hayranları falan aman gelmesin buraya da. Yani abi seviyorsunuzdur eyvallah da beni çok bayar mesela. Şişirir. Bir ara The Big Bang Theory falan izliyordum mesela. Ona bile zar zor katlanıyordum yani. Böyle Amerikan sitcomu beni aşırı irite ediyor. Hiç sevdiğim bir tarz değil yani genel olarak. Hele böyle işte sadece ofiste falan geçen şeyler olunca ya da işte ne bileyim sadece okulda geçen. İyice bayıyor böyle iyice oluyorum. Ama Dexter öyle değil mesela. O da sadece karakolda geçiyor vaktinde çoğunluk. La nasıl dodge'layamadım ben onu la? Aşırı sarıyor ama var ya. Yani son 2 haftada galiba 2 sezon bitirdim. Evet 6 ile 7'yi bitirdim 2 haftada. Yani 2 hafta her gün izlemedim ama toplasan 4 gün falan sürmüştür yani. İnanılmaz sardı oğlum. Yani hikayenin açılışı falan. Ya spoiler vermeyeceğim tabii ki ama izlemeyenler hala olabilir benim gibi. Oğlum yani hayatımda ilk defa böyle Allah dur. Bir polisiyeden bu kadar böyle keyif aldım ya. Dediğim gibi hani sitcom falan zaten benlik değil hiç. Polisiye falan da öyle çok hiç izlemişliğim yok zaten. Bir ara mesela X-Files'a falan başlamıştım böyle OG. Nereye vuruyorsun sen kanka, ben orada mıyım? X-Files falan da hiç sarmamıştı mesela. Kitaplarının birkaçını okumuştum. Kitaplarına hürmeten. Hani oğlum niye çar tak şey atmıyor? What the fuck? Basıyorum doç atmıyor çar ya. Dur bir dakika bak tilt oldum. 2 oldu bu ha. Yemin ediyorum basıyorum. Aynısı oldu az önce de. Sana yemin ediyorum buton içine göçtü ya. Hani niye atmıyor bu? Bak akşam tilt etti bizi. Bir tane kuş. Bir tane kuş bizi ne hale getirdi ya? Atıyorsun burada işte. Orada niye atmıyorsun kanka? Derdin ne senin? Bela mı istiyorsun? Elanur bela ha? Derdin ne? Niye böyle yapıyorsun? Yapma böyle olur mu? Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Yapma lütfen. Bir daha gel. Bak şimdi atıyorsun. Az önce niye atmıyordun? Derdin neydi az önce? Bir daha gelme artık ama. Bir daha gelme istersen artık. İn aşağı. Tek yemedi. Tamam abine tek atalım. O da tek yemedi. Bunlar tankmış bayağı. Bu spellden tek yemiyorlar. Neyse iyi oldu tek yememesi. Abisini de kestik böylece de. Şurada bok var basamam ona ya. Hah gitti. Al. Hemen envanter boşaltmacı abi. Şimdi Ember'lara bakalım. Bir tam tur. Bir tam tur kaç Ember veriyor bize ortalama bir bakalım. Genelde yama öncesi
her Ember'dan 3 tane falan veriyordu ortalama. Atıyorum bazısı 4 bazısı 2 oluyordu ama ortalama olarak her Ember'dan 3 tane geliyordu. Yama öncesi bu ama. Bakalım şimdi nasıl? Şimdi nasıl durum? Oo 5 ondan, 2 ondan, 1 ondan. Evet yine ortalama 3. Bir şey değişmemiş bu arada. Hatta 2 oraya akıt. Az da gelmiş. Ama çok iyi şey gelmiş. 2 tane Black Pearl gelmiş. 2 tane Spike gelmiş. O yüzden drop'u düşmüş Ember'ların. Black Pearl bayağı değerli. Black Pearl bayağı değerli. Benim galiba 2 Black Pearl'üm falan vardı en son. Ya da bir kalmıştı sanırım. Bakayım kaç olmuş şimdi. Bir de tabii bir Black Pearl'üm kalmıştı. Duestar X hoş geldin. Aleykümselam. Eyvallah eyvallah babuşum nasılsın? Bugün biraz geç başladık yayına. Ama güç olmasın diyerekten açtık. Çok acayip yorgunluk var bende. Zaten Crimson Desert da çıktı böyle bizim oyunun pabucu iyice dama atıldı. Bir de böyle yayına geç girince hali hazırdaki arkadaşlar bile artık yayınlara çok uğrayamamaya başladı. Belki algoritma da karşılarına çıkartmıyor olabilir ama yine de ben böyle açmaya çalışıyorum fix günlerimizde. Geç de olsa. Bugün o geç günlerden biri oldu. Black Pearl bir taneymiş hala evet. Tamam 3 oldu en azından. Güzel. Güzel. Güzel güzel. Olur olur yeriz. Bunları basmasaydım keşke. Ziyan oldu. Yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. Vallahi yanlışlıkla bastım. Derinleri koyalım. Bir sürü derin gelmiş. Bunları boşaltmazsak bu tur moko koyuz. Şişer o envanter. Şuraya ok. Şurada şuraya mı? Evet. Bu da buraya. Bir 7 tane daha ver. 3. turumuzu döneceğiz. Hadi bakalım. Go abır. Go abır. Allah iyilik versin babuşum, Allah iyilik versin. Çok şükür vallahi hamdolsun diyoruz, biz de iyiyiz vallahi. İşte dediğim gibi bir uyku düzenini bozduk. Yani bir kere bozulunca gidiyor zaten. Hani bir kere onun ucu kaçınca gidiyor. Şu sıralar böyle sabah 10'da falan uyuyorum. 10-11 gibi. Ama her gün bir saat falan atıyor ileri yani. Bakalım bu sabah kaçta uyuyabileceğiz. Bakalım. Bir de diyorum ya Dexter'a sardım fena. İzlettikçe izletiyor da kendini abi. Bir bölüm daha, bir bölüm daha akıyor akıyor gidiyor öyle. Yine lise zamanlarıma döndüm yemin ediyorum. Hop gel bunu yak. Buradan bunu yak. Aa bunları koymamışız. Bunları da koymak lazımdı gere. Ha, nasıl yaparız ki ne? Beni bir salın gencolar. Ben babanızı kesip yoluma bakacağım. Beni bir salın gencolar. Şuradan sandığımı alırım ama. Ver bir Radiant. Yok verme be. Sağlık olsun. Sağlık olsun, sağlık olsun. Amacım bugün eritebildiğim kadar en azından şöyle bir 50 falan efici eritip full boss kesip sonrasında da full artı full sadece farm atmak haritalarda. Düz farm. Pestilence kesmeden dümdüz farm atacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir hedef alabilir misin şu arkadaşı? Hedef alabilir misin lütfen şu arkadaşı? Teşekkür ederim. Oh bok çuvalı gibi yapıştım yere lan. Düşün o kadar havalısın. Bosslara falan tek atıyorsun. Ama yere bok çuvalı gibi düşüyorsun. Bizim de karizma böyle işte, ne yaparsın? Oyundaki en büyük düşmanımız yer çekimi abi. Yapacak bir şey yok ona. Ona karşı koyamıyoruz.
Tak. 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 Gel abi yak burayı da. İyi, Fallen verdi. Sublime verdi. Sublime'lar güzel satılıyor. Şimdi şeyde çoğu kişi yeni başladığı için oyuna, sunucuda, Discord sunucusunda Sublime'la ödeme yaptığın zaman çok kolay alıcı şey bulabiliyorsun. Yani ticareti sonlandırabiliyorsun. Daha çünkü Pestilence dönemedikleri için Exalt'ları Sublime'la atıyorlar. Doğal olarak. Bana da hiç gerek yok Sublime'a. Hiç ihtiyacım yok. Bak sana şöyle bir vur. Bak sana da şöyle bir vur. O yüzden Sublime'ları hiç kullanmıyorum da. Bir sürü zaten Zamazingo olduğu için şeyden. Sen söyle adını. Pestilence alanlarından çok fazla item düşürdüğümüz için ve çok fazla Pestilence döndüğümüz için direkt Exalt'ları ben Pestilence materyalleriyle basıyorum. Size de tavsiyem o olur bu arada. Eğer ticaret yapıyorsanız Sublime Ember'larınızı saklayın abi. Günde şöyle bir iki tur şey dönseniz, seviye 1 bile olsa biriktirirsiniz, o döngüyü yakalarsınız yani. Bir sürü Torn Sinew falan atıyor zaten. O Torn Sinew'leri Torn Marrow'a çeviriyorsun. Onlarla da Torn Husk alıyorsun böyle. Sonra hepsini bir araya getirip üçgen biçim Torn Effigy alıyorsun. Onlarla da Exalt basabiliyorsun. Gerçi Torn Effigy kullanmıyordun ki Exalt basarken. Diğer ikisini alman yetiyor hatta tabi. Oğlum bu Lakurit Bow'la Sinew'in drop rate'i ne böyle? Belediye dağıtıyor gibi düşüyor anasını satayım. Her Pestilence'de en az 3 tane falan düşüyor yani. Birinden biri 3'er tane düşüyor. En az 2 zaten garanti düşüyor. Bu neymiş ya? Bu kadar değil de eskiden ya bunların drop rate'i. Demek ki Pestilence'da ya da aslında Econite'da da çok görüyorum ben. Dün yayın dışı denerken çok gördüm. Çok çıktı karşıma. Şu materyalleri bırakacağım. Gerisine elleşmeyeceğim. Tamam. Marine Keeps'i kestik. Orban Glado. Yama geldi yama. Kaçırdıysan şeyini yaptık, özetini yaptık YouTube'da. Onun dışında bir güncelleme gelmedi daha. Gelirse hotfix'ler gelir. Yama 2, Yama 3 geleceğini sanmıyorum pek. Öyle büyük güncellemeler yapacaklarını. Güncelleme demeyeyim de dengelemeler diyeyim. Daha doğru olur. Ya şu an 1-0'a kadar pasifiz abi. 1-0'a kadar çillemece burası artık. PTR'dakiler bir işte sınıf sistemini görecek. Class sistemini. Şanslı var. Bize baş. Biz halkız abi. Biz sıradan çinko karbon vatandaşız. Bize class sistemi falan preview'i yok. Halk olduğumuz için. PTR'dakiler elit. Onlar özel abi. Onlara var. Ama bize yok. Buradan da çıkılıyordu. Doğru. İlla en tepeye gitmeme gerek yoktu ki. Her gün yeni bir bilgi. Efendim. Gel bakayım sen. Allah! Hedef bug'ı. Hedef bug'ı, hedef bug'ı. Allah seni kahretmesin. Şöyle bir can çalayım. Çalamadım. Ne? Nasıl ilki bana vurmadı? Dengem şaştı ya. İlkini yemedim diye ikincisini de yemem sandım. Dengemiz şaştı işte. Şu bug'ı da bir düzeltseler. 2 yıldır varmış bu bug abi. 2 yıldır yani. Mesela bu patch'te niye düzeltme kararı almadınız? 2 yıl... Ya ben 1 yıldır oynuyorum desek oyunu. Beni anca buldu mesela. Çaktırma. Çaktırma. O benden kaynaklanmıyor. Çaktırma. Vallahi benden kaynaklanmıyor işte. Bug o. Çaktırma. Hedef almıyor. Ben şimdi geri çıkmak için arkaya basıyorum skill'i attıktan sonra. Ama otomatik kilitlenme açık olmadığı için hedef almıyor mobu. Mob'a hedef almadığı zaman da... Bir dakika.
olmadı. Arkasına dönmüş oluyor. Skill'i de arkaya atmış oluyor. Yani Mokoko oluyorsun böylece. Sıkıntı oluyor biraz. Şuradan atlayalım. Vallahi benim kolsuzluğum değildi o yani. Ben olunca söylerim ben. Ben öyle şey bir adam değilim yani. Void Ember en sevdiğim. Hatalarını örtbas etmeye yararayan bir adam değilim yani. Ben hatalarımla barışık bir insanım. Kendimi hatalarından var etmiş bir insanım yani. O açıda samimiyetine güvenebilirsiniz agalar. Harbi diyorum, böyle çok şey duyuluyor olabilir bu kulağa. Ya hadi git, tamam al. Böyle düz vura vura keseceğim seni. Bug'ınla uğraşamam ya. Yani kulağa böyle çok yapmacıkla duyuluyor olabilir ama harbi diyorum ya. Çok siklemem yani. Hata yaptıysam yapmışım derim, geçerim yani. Ne? Hepimiz yapıyoruz yani. Şey miyiz biz? Kusursuz bir yaşam sürmeye mi geldik buraya abi? Tam tersi, o yüzden diyorum. Kendimi hep hatalarımdan var etmişimdir. İyi ki de yapmışım derim yani o hataları. Pişmanlık falan da yoktur lügatımda abi. R vardır ama yeri gelince R çekerim. Yeri gelince R çekerim. O Orhan Baba'ya O7 buradan. Doğru demiş. Doğru demiş. Doğru demiş abi. Ama R çekmek de birazcık bence hem erkekliğin hem de insanlığın hamurunda olan bir şey. R çekmeden nasıl ilerleyeceksin yani, anladın mı? Onunla da bazı durumlarda tükürdüğünü yalaman gerekiyor. Kanka bir sal beni. Bazı durumlarda böyle hani ya bir dakika deyip bir geri çekilmen gerekiyor ki ilerleyebilesin, ivmelenebilesin hayatta diye düşünmekteyim yani. Yoksa nasıl gideceksin? Yolunu bulacaksın. Habire U dönüşü, habire U dönüşü olmaz. Arada geri vitese takman gerek. U dönüşü yapamayacağın manevralar olacak. U dönüşü manevrasını yapamayacağın alanlar olacak hayatında. O zaman ne yapacaksın? Kadermiş, başa gelen çekilir mi diyeceksin. Bakayım. Bug'lı bu da. Güzel, bir arkadaşını çağır. İkinizi bir böyle bir şekilde yapayım. Gel sana da. Tamam. Güzel. Nasıl sinsi arkasından geldik. Of, radyant verdi bir de. Of, en sevdiğim. Sinsi keseceksin bunu böyle. Birazcık bug abuse'ladık ama yapacak bir şey yok yani, bilerek değil de. Yapacak bir şey yok abicim. Ne yapalım? Bilerek açamıyoruz ki, bakın kendiliğinden açılıyor. Her seferinde de kapatmaya uğraşıyorum da. Değişik. Yani saçmalığına bak bakın. Kendi kendine hedef alınamaz oluyor moblar ve envanteri açıp düzeltiyorsun falan. Resmen böyle taşıma suyla değirmen döndürüyoruz abi. Uzun vadede biraz yıpratıyor bu tarz bug'lar. Can sıkıyor ya. Bir de erken erişim ekibinin bunları hiç fixlememesi 1.0 için beni çıtırdan korkutmuyor değil. Ama hala daha şey sözüne güveniyorum işte. Yok abi diyorlar. 1.0 ekibimiz başka. Onlar bambaşka falan deyip bizi böyle şeyliyorlar. Ne denir ona? Telkin ediyorlar. Ben de tamam diyorum. Sakin. Tamam oluyorum. Aha yine sen. Tek atabilirdim de. Sırf. Allah! Bak yine atmadı takla. Yine atmadı. Kankisinin loot'unu alayım diye tek atmadım ya. Hedef alıyordu başta. Şöyle bir repair basalım. Bir tane de pot basalım. Full canla gidelim biteceğimiz yere. Allah. Dur. Çık dışarı. Çık. Kol bastı şekli birazcık. Hop. Bunlar neymiş? Yemek. Olur ver baba. Olur, yeriz. Gel lan.
Şöyle bir iki antrenman yapayım. Ha, bug'lı mısın yine? Bir çözülsen. Panikten kaç tane basıyorum görüyor musun? Atmayacak bir artık. Yalan bir daha. Bu da sonuncusu olacak galiba. At bunu da. İn aşağı şimdi artık. Tek yeme, tek yeme. Ay, kankisini çağırmadan vurdum. Bokun üstünde kaldı loot. Ne yapacağız? Üf 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 üf. Git lan git. Git la git. Hadi. Heh, gitti. Şimdi sırada Lowland Meadows. Lowland Meadows'ke. Abi o şey oluyor ya başta bir. Bu boss'ta az önce de oldu. Merenwoods'ta değil. Lowlands'ta oldu. Merenwoods'ta mı oldu? İkisinde de olmuş olabilir. İlk girince böyle bir basıyorum, şey olmuyor. Animasyon tetiklenmiyor. Tam o pencere aralığını mı tutturamıyorum acaba, onu da anlamadım. Öyle bir şey de olabilir belki. Şimdi bok atıyoruz oyuna da. Bilmiyorum. Ama bir stickiness var yani, bir yapışkanlık var Dodge'larda bir o eski akışkanlığı yok yani. Bu Together güncellemesinden beri onun farkındayım. Ama kanıtlayamamaktayım. Şu gümüşü de al. Hadi inmişken şu sandığı da alalım. Bu oyunun da farmı böyle bir şey ya. Hadi gelmişken şuna da tıklayayım. Hadi gelmişken şuna da vurayım derken çok güzel yapmışlar o işi ya. Bunu en son böyle hissettiren oyun New World'tu bana. Bir farm rotasyonları yapardım onda var ya. Öf. Öf diyorum sana. Böyle bir bakmışım 5 saat geçmiş. 10 saat geçmiş. Abartmıyorum. Çok iyi oyundu oğlum. Çok iyi oyundu ya. Niye kapattınız bak. Yine hatırladım. Yine üzülüyorum. Yine üzülüyorum. Niye bok vardı kapattınız anasını satayım. Satsaydınız ya. Kelepir'den satsaydınız abi oyunu. Biz hala oynuyor olurduk mis gibi. Bizim suçumuz ne? Bizim suçumuz ne ya? Biz oyuncular olarak. Yazık değil mi lan bize? O kadar da para vermiştim. Bayağı vermiştim bu arada. Bütün DLC'ler falan açıktı. Envanterler falan açmıştım en son. Quick slotlar falan. İyi de para vermiştim o oyuna. Bir de böyle hiçbir şey demeden, hiçbir şey iade etmeden falan gidiyorlar ya. Ulan bari ne bileyim oyunun serverlarını kapatıyorsan da daha single player'e çevir falan, hani girilebilsin oyuna. Gerçi girilebiliyor mu şu an bilmiyorum ama sanmıyorum. En son bayağı böyle şey onur yürüyüşü falan yapmışlardı. Serverlar kapanmadan önce şehirde toplaşıp. Single player belki oluyor olabilir ama. Da yani işte ne keyif alacaksın ki single player oynasan da. Dungeon falan dönemeyeceksin. 5 kişi olman gerekiyor dungeon'a girebilmen için bile. Çok güzel oyundu. Çok güzel oyundu ya. Allah üzülüyorum hatırladıkça. Öyle bir oyun lazım şu an ya. Lazım. Şimdi herkes Queenfall oynuyor. Neden oynuyor bilmiyorum mesela. Oyun hem pay to win, hem böyle çok güzel görünmüyor yani. Tam aksiyon combat var galiba onda da. Ama akmıyor gibi hissettiriyor. Çok izledim Queenfall videoları. Oyun akmıyor gibi hissettiriyor yani. Bizim millet de bayılıyor böyle pay to win oyunlara ha. Çok fazla Türkçe içerik çekenini görüyorum o oyunun. Keza Metin 2 de öyle biliyorsunuz yani, hayvan gibi pay to win oyun. Ama yine de bayılıyor bizim millet oynamaya. Vakti zamanında aylık aboneliği var diye Night Online almayan Türk milleti gidip Metin 2'ye falan işte böyle hayvan gibi pay to progress oyunlara şey basıyor. Para basıyor. Ev araba basıyor böyle. Anlamıyorum bu mantığı ya. Vallahi. Kanka WoW'a o kadar daha az para versen, bir de o kadar süre oynasan zaten o parayı WoW'da çıkarıp kâra geçeceksin yani. Ya evet kazanılıyor ama hani sonuçta diğer MMO'lardan da kazanabiliyorsun abi. Buy to
play olan, yani satın alarak oynadığın ya da işte subscription'la oynadığın MMO'lardan da oynadıkça para kazanabiliyorsun. Hatta daha çok paralar kazanabiliyorsun. Yani şey mantığı çok saçma geliyor. Ulan işte yok dolarla bilmem ne deyip almayıp ama orada harcayacağından daha fazla parayı diğer MMO'larda harcamak falan, böyle tırnak içinde free to play ama microtransaction olan MMO'larda harcamak çok mantıksız geliyor yani. Ulan o parayı sen global bir MMO'da harcasan, bassan zaten çok daha büyük miktarlarda katlayacaksın yani o parayı. Bir de yine kur üzerinden katlayacaksın. Evet evet, çok hani o oyunu bedava indirip oyuna bedava girebilince şey zannediyorlar herhalde psikolojik olarak. Tamam lan, para vermedim, oh rahatım falan, hani bedava nasıl olsa. Çok değişik ya. Çok değişik kafalar yani. Ah. Vallahi yani birazcık böyle fıkra gibi bir durum. Benim ikiz mesela öyle oynuyor şu an. Biz çocukluğumuzda hep şey oynardık. Çil çil böyle. Keko keko oynardık. Pay to win ne bilmeyiz öyle şeyler, anasını satayım. İkinci köyden öteye gitmemişiz falan. Şimdi mesela deli gibi oynuyor ama. Yatırıyor, oradan para döndürüyor bilmem ne hani. Diyorum oğlum, bu kadar zaman ayırıyorsan Metin 2 değil Albion oynasan şu an şirket kurardım hani. Abartıyorum tabii ki. Hemen tabii ki biraz abartalım. Ama yani gerçekten Metin 2'ye ayırdığı zamanı ve bilgiyi Albion Online oynamaya ayırsaydı şu an baya kendi kendini döndüren bir iş kurmuştu yani Albion'da. Farm sistemi falan kurmuştu yani. Ben baktım o kadar hayatsız olamayacağımı fark ettikten sonra bıraktım Albion'u. Keza Metin 2'yi falan da hiç o kadar uzun süre şey oynamadım yani zaten. Sen söyle adını. Tryhard. Hiç oynamadım yani. Çok hayatsız işi geliyor bana. Keyif vermesi lazım. Meslek gibi hissettirmemesi lazım oynadığım oyunun benim için. Şimdi diyeceksin oğlum MMO oynuyorsun anasını satayım. Meslek gibi hissettirmesi lazım. Evet ama çaktırmaması lazım bunu yaparken. MMO'nun olayı odur yani. Seni böyle gıdıklayacak. He, çıtır çıtır böyle alttan verecek sana onu. Anladın mı? Sen böyle anlamadığın bir şekilde her sabah tekrar dönmek isteyeceksin oyuna. O şekil olması lazım. Ya, hedef alamıyorum yine. Şöyle yapsam ölür müsün? Heh. Aa, ölmedi. Aa. Lan hasar yemiyor. Ha? The fuck bro? The fuck ya? Kır. Ucuzları kırıyorum. 12 bronz ne lan? 12 sikke ne oğlum? 12 sikke verme daha iyi. Envanterim zaten 50 sikke değeri yani. 60 sikke. 12 sikkenin envanterimde durma. 23 sikke. Bu ne oğlum? Envanterimde yer kaplama lüksün yok senin. İtem diye ortalıkta geziniyorsun. 2009'dan beri arkadaşım Metin 2 oynuyor. Şu anda mobilini oynuyor. Benim ikiz de mobilini oynuyor işte. O ama mobiliyle bayağı başladı yani. Öncesinde çok oynamazdı. Ben öncesinde keyif için PvP falan oynardım. Biraz oyunu anlamak için. Çocukluğumda kaçırdığım şeyleri PvP'de yaşayayım diye falan böyle. Öyle şey, emek olmayan, eğlencesine PvP serverları oynardım. Sonra saldım tabi. Bu dediğim bundan 10 yıl önce falandır herhalde. New World çıktıktan sonra zaten deli gibi New World oynadım yani. Diyorum ya, hayatımda en çok oynadığım oyun New World olabilir en uzun süre bıkmadan. Yani maksimum bir yıl falan ara veriyorum oyuna, geri dönüyorum köpek gibi. Hani öyle bir love hate muhabbetimiz vardı New World'le. Amma reliable'lı düştü bu da. Şu yüzüğe de bakalım. Çok pof değilse onu da satarız. Az kofte ama sat ya. O
Bakalım kaç Ember yapmışız bu sefer. 1 Radiant, 4. Bak bu sefer Ember'lar daha iyi, gördün mü? İkişer ikişer. Birer birer, dörder dörder. Yani ortalama... Tabii ortalama 3 düşmüş yine. 2-3. Black Pearl düşünce Ember drop'u düşüyor demek ki. Black Pearl bayağı değerli. Diyor sen 2 tane Black Pearl aldın, sana daha fazla Ember yok diyor. Neyse efendim, ne diyorduk? MMO diyorduk değil mi? Şöyle güzel bir MMO gelse de oynasak. Değil mi? Tatlı olmaz mı? Yani tabii ki herkes artık hayatsız gibi MMO oynayacak bir hayat şartında değil memlekette ama fena olmaz mı oğlum? Hani çalışıyor olsam bile mesela işteyken aklının ucunda bir an önce gidip o oyuna girmek var. Hani bir an önce abi şuraya gitsem, nasıl açsam şunu, şu level'a nasıl gelsem, şöyle nasıl kassam falan, bunlar kafanın içinde kira vermeden yaşasa. O hisleri özledim ben ya. New World oynarken işte öyleydim. Yatıyordum. Lan ertesi gün savaş var oyun içi. Alarm kurayım falan, yetişeyim. Günde çünkü 4 saat 5 saat uyuyordum minimum. Maksimum 6 saat. Paso devam. Eventleri falan kaçırma. Çok güzel olurdu be. Şöyle yine güzel bir MMO çıksa. Versek kendimizi. Vallahi. Ama artık hiçbir büyük şirket de güven vermiyor bana yani. Vermiyor. O güveni vermiyor. Çıksa bile hani işte Riot MMO diyoruz ya, geçen yayında konuşuyorduk. Çıksa bile böyle 2 gün sonra sanki kendini oynatmayacakmış gibi hissettiriyor. Mesela şey çok güzel hype'lamıştı beni. Şu neydi? Lost Ark. Fena hype'lamıştı beni o oyun. Fena. Uzun soluklu giderim diyordum ben bu oyunla. Sonra o mikrotransaction'lar başlıyor ya. Sizin de ben annenize avradınızı diye giresim geliyor. Ya kardeşim izin ver oynayayım. Sat expansion'ını alayım. Daha çok oynamak istersem. Beni niye paywall'a çarptırıyorsun yani? MMO'da en sevmediğim olay o. Microtransaction. Yani zaten bir de büyük bir şirketsin sen. Lost Ark öyle hani dünkü bebe de değil ki. Çin'de falan Asya pazarı büyük yani. Ayar oluyorum ama işte Çinliler falan da Koreliler de çok alışkın. Çok alışkın şey satın almaya. Oyun içi şey satın almaya. Hani onlar da öyle oynamayı seviyor yani. Epitome'dan hiçbir şey olmaz. Gördüm onu da bu arada. Mehmetciğim hoş geldin, hoş geldin. Küfür etmiyoruz ya. Birazcık developerlara sitem ediyoruz diyelim hani. Yoksa sayıp sövdüğümüz yok. Şöyle birazcık oyuncu dostu oyunlar çıksa diyoruz artık. Özellikle MMO'lar. Birazcık hayatı salıp gitsek de onu da yapamayacağız ki anasını satayım. Bugün karşıma çıktı Steam muhabbetleriyle ilgili videolar. Nasıl sinirimi bozdu var ya. Anlatamam yani, anlatamam. Oldu olacak bacağımıza zincir bağlayın abi. Kafamıza çuval falan geçirin böyle. Pipetle falan besleyin anasını satayım. Hani ne yaşıyoruz dedim ben artık ya. Sinirim bozuldu baya. Bir de affedersiniz daş geçer gibi %90 bant genişliği daraltmasını %50'ye çektik. Oo eyvallah ya reis. Vallahi sağ olasın ya. Ben de diyordum %90'la ne yapacağız biz ya? Keşke %50 olsa da rahatlasak. Ben de öyle diyordum. Vallahi içimi okumuşlar resmen. İronidir bu arada. Tabii ki öyle bir şey demiyordum. Şimdi bunu da şey anlayanlar çıkar falan. Gerçek anlayanlar. Yazık günah, yazık günah. Bakalım bu DPI'lar, MPI'lar çalışacak mı o geldiğinde? Mecburen zorla kabul ettirdiler abi milleti. Hani neydi? Sıtmayı gösterip vereme razı etmek miydi? Abi, kaybol lan.
O şekil bir şey uyguladılar. Tarife uyguladılar yani resmen. Millet de razı geldi yani. Bayağı. Bakacağız ama. Bana hala geri adım atılabilir gibi geliyor. Yeteri kadar tepki toplamadı gibi geliyor. Çünkü o kadar fazla şeyle de dikkat dağıtılıyor ki artık. Önceden ülke gündeminden bir şeye odaklanamazdık. Artık dünya gündeminden bir şeye odaklanamıyoruz. Yok orada savaş kopuyor, yok burada şu oluyor. Savaş demeye de bin şahit ister, o ayrı da. Anasını satayım, böyle panayıra döndü bütün dünya. Bizim vatandaş da alışkın zaten. Memleket panayıra döndüğü için. Artık dünyada olanlara da bağışıklık kazanmış durumda o yüzden. Aa diyor, siz yeni mi geldiniz, biz dönüyoruz şimdi falan hesabı. Lan dur. Salın lan beni be. Hayırdır oğlum. Boss nerede? Burada. Sen de kaybol. Barrak! Ekranım dondu. Ekranım dondu. Böyle bir tık tık yaptı. Tık tık yaptı. Basamadım, tepki veremedim. Adama selam vermemle yere yatmam bir oluyor ya. Bir daha. La darrak! Gel la buraya. Ah. Yat oğlum darrak aşağı. Çağır abini, o da yatsın aşağı. Kolay. Easy. Canımı vermediği için ikinci skill'i bir daha kullanamadım. Ahmaklık var ama hayırlısı diyelim, devam edelim. Hayırlısı diyelim, devam edelim. Biz kaçıncı turu dönüyoruz bu arada? Galiba 3. turu dönüyoruz ya. 3 ya da 4. Artık şeyi kaçırdım, saymıyorum. Ucunu kaçırdım da ben niye buraya geldim tekrar? Deminden şimdiye geldik. Dur, yanlış yere ışınlanmışız. Yanlış yere ışınlanmışız. Bir de bak 5G gelmiş. Size onu soracağım. Benim 2 gündür internetim bok gibi. Ama hani havadan sudan alakası yok. Altyapının normal hızı da bu değil normalde. Lan dedim, acaba 5G gelince bizim altyapıya gelen musluk falan mı kısıldı hani diye böyle bir koca karı triplerine girdim, teorilerine. Sizin internet altyapınız ne alemde abi? Aldığınız hızlarla şu an aldığınız hız arasındaki fark. Ya tabii ki 5G desteklemeyen altyapılarda hızlanma olmayacak ama şey açısından soruyorum. En azından yavaşlama var mı? Sizde de böyle bir performans kaybı var mı abi, internetinizde böyle bir andropoz durumu var mı? Bizde 2 gündür böyle bir sıkıntı var. Meğerse 5G çıktı diye yoruyorum ben şu an. Zaten 5G geldi anasını satayım, platformlara erişim engeli geliyor ama. O da ayrı bir ironi anasını satayım. İnternetiniz artık 10 kat daha hızlı ama internetten her yere erişemeyeceksiniz artık. Öyle de saçma bir durum var. Sende hep mi yavaşlık vardı? Mehmet'te yok. O zaman galiba bir tek bizim altyapıyla alakalı bu ya. Herhalde bizimkinin tansiyonu düştü. Bak. Ama hani öyle böyle değil. Böyle tekliyor falan arada. İstop ediyor internet yani. Bağlantı bayağı düşüyor. Acaba diyorum, adamlar arka planda şey falan mı deniyor? İnce ayar mı deniyor hani? Band genişliği daraltmaları böyle test ediyorlar mı acaba alttan falan diye, böyle komplo teorileri dönmeye başlıyor kafamda artık. Yani normal internet altyapısından bahsediyorsan hiçbir problem olmadı. Evet onu kastediyorum. Demek ki bizim burada havalardan falan oldu o zaman bu ya. Ama hani sadece 2 gündür bozuk değil hava burada. Son bir haftadır böyle yağışlı, fırtınalı. Son 2 gündür mokok oldu. Demek ki son 2 güne kadar artık dayanamadı bizim bağlantılar suya muya, fırtınaya.
salın beni diye istifa ettiler herhalde. Ondan. Türk Telekom kullanıyorum da yani kullanmaz olan. Mecbur, başka altyapı yok burada. ADSL var dümdüz zaten. OG'ler bilir de bilmeyenler ve yeniden duygulanmak isteyenler için hatırlatayım. Hala yıl olmuş 2026, 100 yıl olmuş 21. Bizim burada altyapı sadece ADSL abi. Allah. Söyleyeceklerim bu kadar. Boss'umuz arkada çıkmış. Tabi ADSL temel oğlum 20-30 yıl önce gelen internet işte. İlk kullanılan internet. Hani ilk insan nasıl Cro-Magnon, mağara insanı. İnternetin de ilk çıkmış hali, mağara adamı hali ADSL. Bizde sadece o altyapı var işte. Bu yaza inşallah fiber gelecek diyorlar. Bak yine atmadı Doge'u. İnşallah fiber gelecek diyorlar. Bakalım. Bakalım. Abi fiberde şu an hangi firma iyi bilmiyorum biliyor musun? Çünkü son 5 yıldır fiber kullanmadığım için belki daha fazladır. Hiçbir fikrim yok. Allah. Yanlış tuş, yanlış tuş. İn aşağı artık kuzum. Şundan bir tane ye. Bir tane daha ye. Çağır abini. Abini çağır, abini. Alo. Heh. Sen git şimdi, abin gelsin. Gel bakayım sen de. Allah. Oha. Plug Smite'dan tek yedi ne? Oha. Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Altan. Bunu beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Billahi beklemiyordum. Aa, Twine Recurve Bow var. Facet'ı aradığımızsa bayağı iyi olur. Durable'lı Twine Recurve Bow arıyoruz abi. Alamadık daha. Bir sürü item düştü ya. Seçerek alabilsek ya şunları artık be. O Hopshon ne alemde? Durable'lıysa o da iş para yapar. Yok. Kır ucuzları kır. Kır. Yanlışlıkla itemlerimi kırmayayım da üstümdeki. Lan. Kır. Bakalım. Hadi durable. Hadi be değil. Tamam. Envanter boşaltmaca. Yok, İstanbul'da değilim ben, Ayvalık'tayım. İstanbul'dan taşınalı bayağı oluyor ya. 10 yılı geçmiştir herhalde. Yok lan, 10 yılı geçmedi. Pardon, babam buraya taşınalı 10 yıldan fazla oluyor da. İstanbul'dan taşınalı ben 6-7 yıl oluyor kafadan. Tabi. Kafadan 6-7 yıl oluyor. İşte bizim buraya gelecek diyorlar. Geçen otostop çekerken şeye denk geldik. Biz burada arada otostop çekiyoruz öyle. Yürüyoruz mesela, merkeze falan yürüyoruz. Dönüşte hadi otostop çekmek diyoruz. Bizim yaptığımız maksimum sosyalleşme aktivitesi bu. Bir gün bir organ mafyasına falan denk gelmeyiz inşallah. Allah'a emanet. Dalga geçiyorum, burada öyle şeyler olmaz. Adam şeyde çalışıyormuş, Telekom'da. Bize direkt içeriden info verdi. Dedi yaza öteki köye geliyor, Sarımsaklı'ya şey geliyor dedi. Fiber. Yaz ortası falan, en kötü yaz sonu sizin oraya da buraya da gelir dedi. Dedim sen nasıl bir gralsın ya, eyvallah. Infoyu verdi yani. De işte. Bakalım. Gelecek de nasıl gelecek. Artık çok şey yapıyor ya bu şirketler. Bilmem kaç megabit'e kadar. O kadar seni sikiyorum demek. Affedersiniz ama. Yani 1000 megabit'e kadar diyor. 300 megabit alıyorsun ama. Yani 1000 megabit'e kadar diyordun. Hani kadar. Sizinki o kadar değilmiş. Hani öyle oturtuyorlar sana bir güzel.
O mevzudan çekecekler gibi bir his var içimde ama bakalım. İnşallah çekmezler. Çünkü o kadar talep yok burada. Hani hattan ne geliyorsa hepsini verebilirler, dağıtabilirler düşmeden. Yani İstanbul gibi çok kalabalık bir yer değil burası. Merkez kalabalık ama bizim oturduğumuz yer değil. O yüzden umutluyum hız konusunda. Ne yalan söyleyeyim. Ama bir yandan da tırstırıyor. Memlekette her şey, anasını satayım, her şey, bak tilt oldum yine. Bak aklıma geldi. Neyse. Karga, ilacımı getir. Sakinleşiyorum. Hemen bir sakinleşiyorum. Çok pardon. Her şey böyle artık o kadar overpriced, gereksiz pahalı, hiçbir şeyin değeri yok ki. Böyle işte telefon faturalarına, internet faturalarına kadar artık. Yani eskiden sadece derdin ki hani dışarıda yeme içme bilmem ne. Ulan artık elle tutulur şeyler olmayan bile internet lan, internet yani hani. Anladın mı? Hani ağzımdan sokup götümden çıkartmıyorum. Çok affedersiniz yine ama kullanıyorum gidiyor yani. Hani somut bir şey bile değil, anladın mı? Elle tutulur bir şey değil yani. Bunların normal şartlarda artık dünyanın bu devrinde bu kadar pahalı olmaması gerekirken bizim ülkede bunların bile bu kadar şişirilip üstüne bir de bu kadar kalitesiz olması beni delirtiyor var ya. Yani yurt dışında yaşayan akrabalar, eş, dost falan böyle anlatıyor bazen. Ya diyor işte mesela laf arasında geçen bir internet bağlattık falan, fena değil ya falan diyor. Bir fiyat performans söylüyor anasını satayım. Ülkedeki, bizdeki en pahalı internetten bile daha hızlı ve daha ucuz falan, böyle deliriyorsun, anladın mı? Bu muhabbet çok darlıyor beni ya. Aşırı darlıyor böyle. Nasıl alışıyoruz bir de bunu anlamıyorum ya. Hani şey yapasım geliyor. Adile Naşit gibi sokağa çıkıp çın 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 böyle o hani şey çalardı ya. Teneffüsleri, ders saatlerini zil çalardı ya. Öyle çıkasım, zil çalasım geliyor artık. Lan kalkın geldik anasını satayım diye. Hani çözüleceğini bilsem tabii ki yaparım da o işler öyle de olmuyor maalesef agalar. Biliyorsunuz. Neyse. Çok daha uzatmayalım da Silivri'de bitmesin bu işin sonu. Birazcık kenarından kıyısından dönmeye çalışarak anlatmaya çalışsak da bir yerden sonra Silivrilik oluyorsun biliyorsun. O yüzden çok şey yapmayalım daha fazla da. Çok şükür diyelim, buna da şükür diyelim, devam edelim anasını satayım ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bak Fatih abimiz daha yeni çıktı içeriden. Ne oldu hemen? Chat programı finito. İptal artık. Dedi ki kardeş bu yaşımızdan sonra içeride duvarlarda çetele mi tutacağız anasını satayım. Hop. Hop re. Hop. Yani az önce bahsediyorduk işte insanlığın doğasında, erkeklerin doğasında falan re yapmak var diye. Tam olarak bunu kastetmemiştim aslında orada. Bahsettiğim re bu olmuyor ama neyse. Neyse. Bu devirde böyle oluyor artık. Sorsan herkes sözde delikanlı baba. İş icraata gelince ama yok. Ailem var bilmem. Var abi tamam. Eyvallah da yani. R yaparak mı kurtaracağım aileni, memleketi, ülkeyi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle isimler R yaparsa millet ne yapmaz? Ne yapmaz? Oyun içinden bahsediyorum bu arada. Oyun içi. Oyun içi. Gerçek kişi ve kurumlarla alakası yok. Taktığımız lakaplar bunlar. Oyun içindeki karakterlere. Hop biz de bir R koyalım. Ay, gece eğlendim. Gece biraz olsun eğlendik. Güldük yine, ağlanacak halimize dedik, geçtik abi. Sen şimdi kankanı çağır bakayım. Lan dur. Böyle koşma üstüne. Çağıracağım mı kankanı? Dur boka bastık. Çağır artık kankanı. Bir tane vurmam mı gerekiyor? Ha, vurmam gerekiyor sana. Sonra da şöyle vurdum. Nasıl doşladı?
Bak hele, bak hele, bak hele. Teki yersin böyle. Teki yersin böyle. Yat aşağı. Yat oğlum aşağı. Hadi bakayım. Buradan da atladık. Lowland'e tabi. Lumbermill dedik. Devam ki dedik. Oh, hemen bir ufak hatırlatma yapalım. Şu an izleyenler veyahut yayının tekrarını izleyenler, YouTube'daki arkadaşlarım, sizlere sesleniyorum. Buradan sahip sesleniyorum. Birer like'ınızı, eğer ki de beni bu videoyla, bu yayınla keşfettiyseniz de bir kanala göz atıp hani beğenirsen de bir aboneliğini istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Bir kahve falan ısmarla demiyorum. Hani o bile lüks ya artık. Bunları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani istemeye istemeye yapıyorum, anlaşılıyor zaten, fark ediyorsunuz, ama istemediğim şey like'lar, abonelikler değil, yanlış anlamayın. İstemediğim şey bunu söylemek zorunda olmak. Maalesef algoritma böyle çalışıyor ama. Yani insanları sürekli teşvik etmeni istiyor ki bir etkileşim oluşsun orada, bir sinerji yaratılsın. Bizi farmlıyor yani. YouTube'a çalışıyoruz günün sonunda arkadaşlar, ama öyle de bakmamak lazım. Biz burada kendi çapımızda takılıyoruz, eğleniyoruz. YouTube'da buradan kazanç sağlıyorsa sağlasın abi, bana ne? Ben eğlencemdeyim yani. Sen de eğleniyorsan o yüzden like'ları, abonelikleri yapıştır. Evet. Çok reklama daldık. İşin şeyini unuttuk. İşin savaş kısmını unuttuk. Piçtir. Piçtir. Bir mokok olduk. Şimdi halledeceğiz onu. Ben de. Sıkıntı yok. Dedim ki o cast süresi yeter. Ama yetmezmiş. Gel bakayım. Yat aşağı. At. At. Bir tane de şunu ye. Yat aşağı. Şu kestlediğimde canımı geri vermiyor ya. O beni fena mokok ediyor ya. İlk fazını öldürdükten sonra canımı geri iade etmesi lazım. Etmiyor. Etmiyor. O sıkıntı. O sıkıntı. Aga be. Abi şey yapacaksın öyle durumlarda. Yarı yolda bir kopyalayacaksın onu, yazdığını. Sonra en azından yarısını yapıştırıp geri kalanından devam edeceksin. Hani onun taktiği o ya. Bir dönem Twitch, o zaman Twitch'ti tabi. Bizim zamanımızda. Bundan 10 yıl önce. Twitch'te yine böyle muhabbetler dönerdi. Öyle o zamanlar herkes yayıncı değil tabi bizim gibi. Chatlere böyle destan yazısım gelirdi benim de. O zamanlar bu taktiği uygulardım böyle. Lan derdim, yarısını kopyalayalım o zaman ki bir daha devamını yazabilirim. Çünkü chat akıyor. Görünecek. Şey yavaş mod açık. Kaçırırsam yarısını, devamını şey yapamam. Getiremem. En baştan yazana kadar konu bütünlüğü gider. Tak tak tak. Hemen kopyala yapıştır, kopyala yapıştır akıyorduk böyle o zamanlar. Aga be. Tamam. Hata bende, farm silahına dönmek lazım buralarda. Buff'ı geldi muhtemelen. Canı %50'nin üstündeyken az hasar yiyor moblar. O yüzden sıkıntı oldu. Sayın bezmenler, içeri alabilirseniz bir şey rica edeceğim. Teşekkür ederim. Enemy damage increase, low health var. Yo. Allah Allah. Niye tek yemedi o? Crit vurmasam bile tek yemesi lazım bunun. Bundan değil de. Yabadabadu, hadi kaybol. Neyse, farm silahına geçelim biz her türlü. Tak tak. Bak. Ama skill'i saymadı bu sefer. Bu benlik değildi. İkinciyi saymadı. Vallahi saymadı. Esah derim ki saymadı. Bir yatalak olduk. Bu haritalarda yatalak olmak iyi oluyor ama. Bir kendine geliyorsun, böyle bir silkeleniyorsun. Bir dakika diyorsun, ben tanrı değilim. Ben ölümsüz değilim diyorsun böyle bir.
Glasken'in build'lerinin en büyük dezavantajı bu çünkü. Bazen Tanrı kompleksine giriyorsun böyle. Oh, ona tek at, buna tek at. Çat çat çat. Bir dünyanın kaç bucak olduğunu görüyorsun sonra. İyi ki yatalak olup. Lazım bunlar. Bunlar önemli. Tabi. Hay. Ya hay bug'ınıza ama. Tamam. Gel bura. Tamam. Bunu ver. Kumaş önemli. Burada da pençe mençe varsa al abi. Yabadabadu ha. Yabadabadu ha. Size de bay bay. Gel bakayım. Sen de tekini ye. Yat aşağı. Hadi. Yeterin lan. Amma uğraştırdınız ya. İki konuşalım bir kelam edelim dedik. Hemen kafamıza biniyor moblar. Bu ne kardeşim? Bu ne ya? Ama harbi zor oyun. Yani kolay görünüyor izlerken ama oynaması ayrı bir zor başta. Üstüne sonra konuşarak oynaması bir ayrı zor yani. Benim bu oyunu konuşarak oynamaya alışmam yaklaşık 1-2 ayımı aldı. Yani yine oynuyordum da yatalak oluyordum tabii ki. Ben buraya mı ışınlandım yine? Vay kafama sıçayım. Videolar çeke böyle geçtiğimiz yaz aylarında falan alıştım yani. Şimdi arada yine böyle kaybediyoruz ipin ucunu. Yatalak oluyoruz ama olacak o kadar. O yapacak bir şey yok o. Ona nazar diyeceğiz, geçeceğiz. Tamam mı? Öyle anlaşıyoruz. Gönlüm istiyor ki şu facet'lara, şeylere, enchantment'lara falan bakayım. Ama çok üşeniyorum biliyor musun? Satıyorum o yüzden. Niye? Çünkü evlerim sandık dolu. Sanırsın Hatay sandık içi evlerim. Ve bunun kafamda kapladığı yer ve baskı, psikolojik rahatsızlık beni son derece irite etmekte. O yüzden direkt satıp kurtuluyorum. Parayla ne mi yapacağım? Hiçbir şey. Herhangi bir işime yarıyor mu para? Hayır. Ama satıyorum. Çünkü yapacak başka bir şeyim yok. Umarım ileride olur. Şu an yok. Mecbur satıyorum. Yapacak bir şey yok. Gerçi şey yapabiliyoruz en kötü ya. O açıdan iyi. Çok böyle aman aman bir iteme ihtiyacın olduğunda böyle dilenci gibi vendor dolaşıyorsun abi. Aradığın itemi bulmaya çalışıyorsun vendorlardan. Vendorlardaki itemler de biraz pahalı olduğu için yani zaman kazanıyorsun baktığında. Ben şimdi itemleri satmasam tek tek ihtiyacım olanı falan filan ındık dındık ayırmaya kalksam hayvan gibi zaman kaybedeceğim. Ve üstüne bir de sandık mandık yetmeyeceği için hayvan gibi de materyal kaybedeceğim. Onun yerine zamandan kazanıyorum şu an. Oo, bu tur kötü olmuş Ember ama galiba biz yarısında Ember'ları bir boşalttık. Şu an 3. tur bitti desek kaç radyant yapmışız? 9 radyant 3 turda. Mantıklı. Her tur 3 tane geldi desem mantıklı. Hiç radyant diyorum. Ember drop'unu falan genel oranda açmamışlar. Sadece sandıklardan düşenleri açmışlar bu arada. Bilmiyorum Yamada nasıl yazıyordu ama Yamada sadece sandıkların drop'unu mu açtık diyordu yoksa genel drop'u mu açtık diyordu hatırlamıyorum. Ama ben size söyleyeyim yani sadece sandıkların drop'u musluğu açılmış. Sandık dışında düşen Ember'lar, Radiant diyorum ben bir saattir değil mi? Genel Ember düzeltiyorum orada. Genel Ember dropları çok böyle aman aman değil yani. Aman aman artmamış. 200 kalmış. Biz onu 150'lere düşecek kadar şey yaparız, farmlarız. Evet. Bir tur daha. Tam tur. Bir tur daha. Şu inanılmaz bir rahatlık ama. Yani diyorum ya. Hani mage'leri hiç sevmem. Hiç benlik bir oynanış tarzı yok. Sürekli kol bastı çekiyorsun falan böyle. Aman tek yiyeceğim falan. Hep o gerilimle diken üstünde yaşıyorsun. Hiç sevmem. Ama işte bu tarz yavaş
oyunlarda da çok güzel hızlı farm atmanı sağlıyor ya. Çok. O açıdan seviyorum yani. Yapacak bir şey yok. Baksana tak 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 her şeye yapıştır. Başka build olsa git onun dibine gir uç. Ondan ona sek. Onu kes oraya git yürü bilmem ne falan. Abi bam 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 vuracaksın işte. Aa, şimdi bir göte mukayyet. Arkamızdan sağımızdan solumuzdan çıkmasınlar. Pat pat pat. Hemen bir kol bastı şekli. Hop hop bak. Çat 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 pat pat görüyor musun? Çat 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 pat pat. Radiant mı? Valo mu abi? Yok yok ne Valo'su ya Allah korusun. Burada Radiant diye bir şey var. Ember türü şey deniyor işte. Bug'ı düzelir misin bir? Craft itemi diyeyim sana yani. Adı da Radiant Ember. Ana ne yaptın sen öyle? Nasıl tek yemedin? Herhalde çok uzakta olduğum için tek yemedi. Okey. Normalde Ember diyecektim. 5 saattir Radiant deyip duruyorum. Bir çıtırdan meyve suyu olduk orada. Çaktırma. Ember genel o küçük taşların adı. İtem yapmamızı yarayan. Radiant da en değerlileri arasında. Çünkü en az drop'u olan ama en çok harcadığımız Ember o. Ember da core mu demekti, kömür mü demekti? Öyle bir şey de. Artık Ember geldik, Ember gidiyoruz alıştık. Ember Heard. Geçen Discord'da bir şey yapayım dedim. Lan ne oluyor? Hayırdır oğlum? Thomas'ı bir aratayım dedim bir şeyler yazmış mı falan global chatte. Son videoya yaptığımdan beri daha bir şey yazmamış. Ama bir iki mesaj o gün içinde konuşulmuş. Şeyi sormuş oyunculara. Agalar demiş oyunu İngilizce dışında dillerde oynayanlar çeviri sizce nasıl? Çeviri için para ödediğimiz sitenin yapay zeka kullandığını düşünüyoruz. Bize geri dönüş verin demiş. Orada bir çıtır üzüldüm. Bu bayağı sıkıntılı bir durum. Yerelleştirme açısından çünkü oyunda hani en uzun süren süreçlerden biridir yerelleştirme, çeviriler falan çok uzun sürer. Hele bu tarz oyunlarda. Böyle bir katakulli yapıyorsa hani iki yakaları iki cihanda bir araya gelmesin diyelim de yapılmaz be abi. Yapıyorsan da işini tam layığıyla yapacaksın be. Bir de Amerika'daydı bunlar yanlış hatırlamıyorsam yani hani Türkiye falan olsa tamam diyeceğim de. Rezilliğe bakar mısın? Türkiye olsa tamam diyeceğim diyorum bir de. Yine o kadar alışmışız ki. Neyse. Türkiye'de de olmasa keşke tabii ki. Tabii ki. Keşke olmasa ama mafeles. Mafeles var yani. Var. Görmezden mi gelelim? Artık normalimiz olmuş bir de. Ama şaşırdım yani elin Amerika'sında ya da bilmiyorum İsveç'te falan mıydı bunlar? Yok. Ark Raiders'ınkiler İsveç'teydi. Bunlar Amerika'ydı galiba ya. Tam hatırlamıyorum da yine de yani ayıp ayıp. Gerçi fark etmez. Kendileri nerede olursa olsun çalıştıkları firma belki Tayland'da falan bilemeyiz asla yani orasını. Üzüldüm yani. O mesajı denk gelince ve gözüme çarptı diğer mesajlar arasından. İnşallah Türkçe dile daha başlamamışlardır da şirketi değiştirdiklerinde başlarlar. Geri dönmek çünkü daha da uzatır o meseleyi. Hali hazırda yapılan taslaklardan en başa dönmek. Sıfırdan yeni şirketle falan başlarlarsa çok mük olur mük. Mük mük olur. Gelsin abi şu oyuna Türkçe ya. Kurtulalım yani. Yok Ember, yok Radiant, yok bilmem ne. Dilimiz de dönmüyor artık zaten. İyice alıştık Türkçemize. Bir aralar ben lisedeyken falan böyle çok fanboydum bir şeylere. Popüler kültür kölesi gibi bir şeydim yani. Popüler olan globalde ne varsa atlıyordum üstüne. Şimdiki ergenler gibi yani. Çok da farkım yoktu. Allah'tan Allah yüzüme güldü de erken çıktık o kafalardan. Hala daha öyle olabilirdim. Allah korudu. Yani tabii ki önce ben korudum kendimi, dikkat ettim. Sonra Allah yardım etti diyelim. Kendinin elinden tutmayanın Allah elinden tutar mıymış ki?
Öyle de bir fıkra mı var yani? Neyse. Bayağı fanboydum yani böyle. Çok ne kadar İngilizce içerik var, şarkı var, film var, dizi var hepsini tüketirdim. Bok marifet sanki böyle. Ben sadece İngilizce şarkı dinliyorum moruk falan tripleri. Bilirsin o tripleri işte. O triplerden vardı bende de. Şimdi geçti artık yani onlar da. O yüzden hiç kafa kaldırmıyor baba ya. Türkçe varsa koy, uğraştırma bizi diyorum yani. Build videolarını falan izliyorsanız aşinasınızdır yani artık. O kadar iplemiyorum ki İngilizceyi bile. Yok gramermiş, yok bilmem neymiş. Benim bunları satmam gerek her türlü. Satıp geleceğim. İki şeyde bir satacağız. İki haritada bir satış koymak lazım. Hiç kasamıyorum artık yani. Ki bir ara benim böyle şevkim falan vardı. Diyordum Japonca öğreneyim, İspanyolca öğreneyim falan. Ya kardeşim öğrenip ne yapacağım? Nerede kullanacağım? Öyle bir hayat tarzın mı var senin? Sen bürokrat mısın? Sen efendime söyleyeyim ne? Herhangi bir şirkette üst düzey pazarlama yönetim uzmanı falan bir şey misin böyle? Uluslararası ilişkiler departmanında falan mısın? Veya ki farklı ülkelerle işin mi var? Ne yapacaksın yani? Değil mi? Ne gerek var? Bunlar hep popülist kültürün dayattığı şeyler agalar. Girmeyin bu triplere o yüzden. Nasıl bağladım buraya ama. Ama şaka bir yana harbi diyorum yani ihtiyacın olmayan, hayatında pratik bir şekilde kullanmadığın ama bildiğin her şey gereksiz. Gereksiz abi yük. Hamallık yani. Bak İngilizce. Kafi anasını satayım. Derdimi anlatacak kadar biliyorum. Niye gideyim diğer dilleri kasayım şimdi? Yani ne işime yarayacak benim şu anki hayat şartlarımda? Hep bu kafada düşünmek lazım yani. Öteki türlü amele oluyorsun oğlum. Yok onu da öğreneyim, yok bunu da öğreneyim. Şu anki neslin problemi de o bu arada. Bu TikTok neslinden bahsediyorum. Çünkü her şey ellerinin altında ya. Bilginin içine doğuyorlar direkt. Ya TikTok'ta kaydırıyor çocuk. Karşısına mesela şu nasıl yapılırdı biliyor musun? Bak önce bunu buradan alıyorsun, sonra bunu buraya çeviriyorsun, sonra bunu buraya koyuyorsun diye çıkıyor. Tutuluyor, kalıyor böyle. Hiç şeyi sorgulamıyor lan ben bunu ne yapacağım ki bilsem ne bilmesem ne falan hani. Direkt maruz kalıyor. Küçük yaştan bunlara maruz kalarak büyüyünce beyin böyle tamamen teoriden ibaret oluyor. Pratikten uzak. Kocaman bir teori çöplüğü oluyor. Teoride her şeyi biliyor, ezberliyor ama hayatında uygulayacak alanları yok ki. Ya da o alanları yaratmıyor. Ya da zaten ilgisi bile yok o alanlara. Hani çoğalt bunu sen kafanda. Ne oluyor? Mental boom oluyor sonra çocuklar. Yazık abi gerek yok. Gerek yok. Gerek yok ki yani benim dönemimde bizim dönemimizde falan deyip duruyorum da çok uzak bir dönem değil yani. Hani bundan 10 yıl öncesi falan. Sosyal medya yine vardı. Hani bu kadar değildi en azından tabii ki. En azından bu kadar değildi. Yırtabiliyorduk birazcık. Şimdi yırtamıyorsun da yani her alanda ya her yerde. Hani o yüzden acıyorum birazcık da bu nesle. Başta çok cringe oluyordum. Çok ötekileştiriyordum ya. Ben böyle değildim falan ama muhtemelen ben de bu devirde doğsaydım. Ergenliğim şu zamana denk geliyor olsaydı ben de böyle olurdum. Şakasız. Ben de böyle olurdum yani. Her şeyi böyle tüketen, her şeyin bilmek, öğrenmek isteyen böyle. Oğlum şeyler bile artık görüyorum TikTok'ta arada kaydırırken. TikTok kaydırmak çok keyifli bir şey bu arada bunu itiraf edeceğim. Instagram, YouTube falan vermiyor o keyfi. Ama sürekli yapmak çok gerçekten acayip bir brain rot yaratıyor. Yani YouTube'un yarattığı brain rot falan hiçbir şey TikTok'un yanında. TikTok'un dehlizlerinde kaybolmaya başlarsan çok sıkıntı. Neyse. İşte abi şeyler bile artık milletin okul dedikoduları falan çocukların bile TikTok'tan öğreniyorlar lan. Ergenleri geçiyorum şey falan millet böyle aldattığı sevgilisini falan hikayesini falan TikTok'a atıyor. Kardeşim bana ne anasını satayım bu bilgiyi ben niye öğrenmek zorundayım? Ya da insanlara bunu anlattığında eline ne geçiyor? Hani bu kadar boku çıkmış durumda anladın mı şu an sosyal medyanın? Hani sırf ergenler için konuya başladık ama hani yetişkinlikte bile böyle kullanılıyor. 10 yıl önce böyle değildi. Çok daha güzeldi. Yine vardı tabii böyle şeyler ama ne vardı işte okul grupları vardı. İtiraf sayfaları bilmem ne.
Hani onlar hala vardır muhakkak ki. Muhakkak ki ama algoritmalar öyle bir girdi ki hayatımıza. Bunlara gerek kalmadı artık. Hani bunlar olmadan da direkt laps diye milletin karşısına bir anda bir hikaye çıkıyor falan. Lan diyorsun ben bunu niye okuyorum lan? Fadime'nin Hüseyin'i 5 farklı adamla aldatıp sonrasında Hüseyin'in kayınçosuna kaçtığını ben niye okuyorum mesela, anladın mı? Bu bilgi bana ne kazandıracak yani? Çok tuhaf bir hal aldı anasını satayım sosyal medya. Çok. Yani ama bunların hepsinin başı ne biliyor musunuz? Şu ağlayarak video çekme akımları. Bunlar bizi bu hale getirdi. Çok normalleşti ondan sonra. İnsanlar bir şeyi yaşadığını anlamak, hissetmek için illaki onu videoya alıp algoritmalara fırlatması gerektiği refleksine kavuştu. O triplerden sonra. Kardeşim biz de ağladık ya. Biz de depresyon yaşadık ama kamerayı açarak yapmadık ki bunu yani. Biz de ergence şeyler yaptık, triplere girdik. Girdik. Normal. Ama sen bunu millette gösterince yaşamış olmuyorsun. Sen bunu yaşayınca yaşamış oluyorsun. Farkında olarak yaşayınca. O mutsuzluğunu o an dibine kadar yaşayınca. Ondan kaçmak ya da o mutsuzluğu kompanse etmek için ilgi aramaya çalıştığında gerçekten yaşamış olmuyorsun kanka o tribi. Gerçekten yaşasan bitecek zaten. Yine atmadı Dodge bu arada, ikinciyi basmadı. Kurtulacaksın zaten, hani sergileme ihtiyacın da ortadan kalkacak böyle. Sönümlenecek, gidecek. Ama hep bir şey şartlanmışlığı var artık yani. Şöyle hissediyorum, böyle hissetmemek için ne yapmalıyım? Lan hisset zaten, hisset. Hissetsen bitecek kankam o. Mutsuzluk dopaminle yeneyim. Aşırı dopamini toksiklikle absorbe edeyim falan. Oğlum hayat böyle bir şey değil ki ya, anasını ya. Çağır kankini. Sen git. Yani her duyguyu kendi içinde yaşaman gerekiyor oğlum bu hayatta. İnsanlar daha bunu çözemiyor. İşte bu tüketim alışkanlıkları diyeceğim. Çünkü sosyal medyada sonuçta tüketim alışkanlığı oldu. Bunun farkına varamıyor. Biz önceden bunu neyle yapardık? Hani ben çocukluğumda ve ergenliğimin başında bu kadar mainstream değildi sosyal medya. Bu kadar ön planda olan bir şey değildi yani. Sinemaya giderdim yine. Efendime söyleyeyim dışarı çıkıp oynardık yine. Basket falan oynardık. Efendime söyleyeyim gezerdik, yürürdük mesela. Hani benim yaşıtlarımın lisedeyken falan hani yürüme alışkanlıkları falan sosyalleşme olarak, hani sırf kafe mafe olarak değil yani, onlar zaten vardı ama bu tür dışarıda açık alanlarda falan böyle alışkanlıklarımız vardı mesela, anladın mı? Hani o yüzden bunlarla rahatlardık falan. Çok böyle darlandığımızda çıkayım bir yürüyüş yapayım falan. Yaşardık yani ne hissediyorsak ona göre falan. En azından belki de ben bunu yapan azınlıktan biriydim, bilmiyorum. Sonuçta kişi kendini herkes gibi zanneder ya. Ben bunu herkes ya da çoğunluk yapıyordu da zannediyor olabilirim. Hayatı yaşayarak atlatırdık yani. Ya da çok darlandığımızda işte ne yapardık? İşte bir abur cubur al, bir şey yap. Hani dopamini oradan al ekstra. Ne bileyim, git biriyle flörtleş falan, kafa dağıt. Şimdi bunların hepsi çok über oldu abi. Hepsi bağımlılıklara evrilecek kadar oldu yani. Millet flört yapmıyor, flörtler yapıyor falan. Hani böyle flört şeyi kuruyor. Ağı kuruyor böyle, anladın mı? Kankam biraz abartmıyor musun ya? Hani sen tek kişisin ve zaten zaman diye bir kavram var. Hani zaten şeye benziyor işte yani. Yine abur cubur örneğini vereyim mesela. Onu da yerim, bunu da yerim diye alıyorsun bir sürü abur cubur. Hepsini yiyemiyorsun. Hepsini yemek istesen kusuyorsun bu sefer falan, böyle midende yanma oluyor falan. Şimdi bu insan ilişkilerinde Allah, tamam gitti. İnsan ilişkilerinde böyle olmaya başladı böyle. O yüzden dikkat et. Millet sosyal medyada en çok neyden şikayet ediyor? Neyden şikayet ediyor abi? İnsanlardan. Sebebi ne? Haddinden fazla insanla ilişki kurmak çabası çünkü.
Kardeşim hayatı akışında yaşasan zaten insanlardan şikayet etmeni gerektirecek bir psikolojiye girmeyeceksin ki. Yani. Ama sürekli bir meşguliyet olsun. Sürekli böyle bir şundan aldığım hazzı şunla absorbe edeyim. Onun yaşattıklarını bununla kapatayım falan. Ne oluyor? Mokoko oluyor beyinler sonra. Ben envanteri boşaltmayı unuttum. Önce bir envanteri boşaltalım. Ki bunun çözümü de bence sosyal medyayı azaltmak değil bu arada. Şey tripleri var ya, bende de vardır ara ara o trip. İsterim çünkü gerçek olmasını o ütopyanın. Ya keşke sosyal medya kapansa, eski günlere dönsek. Nah! Pardon, çok affedersiniz. Tutamadım kendimi ama. Nah! Sosyal medya kapanınca dönmeyeceksin o eski günlere. Çünkü onun sende yarattığı o deformasyonu temizlemen lazım önce. Yerine başka bir şey koyacaksın. Yerine başka bir şey koyacaksın yani. İstediğin kadar kalksın. Yarın uyanalım, hiçbir sosyal medya platformu kalmasın. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yine de. Çünkü hayat öyle çalışmıyor. Yani kaynamış bir suyu tekrar abi altını kapattım buz gibi olsun diyebilir misin? Hani o tekrar bir hemhal olması lazım ortamla vesaire. O oda sıcaklığını alması lazım. Sonra gerekirse tekrar dolaba girmesi lazım ki soğuk haline dönsün yani. İnsan alışkanlıkları, huy muy dediğin şey de böyledir yani. Sen ortamı değiştirsen bile belli bir yaşanmışlık olması gerekiyor tekrar ki hevesi dursun, ya bunu kullanırız. Belli bir sönümlenme dönemi gerekiyor ki yani tekrar bazı şeyler eskisine veya eskisinden daha iyiye gidebilsin. Ama işte yine niye böyle düşünüyor millet? Her şeyi bir tıkla silebiliyoruz ya artık. Ya da işte iki klavye tuşuna basıyoruz, bir şeyi var edip yok edebiliyoruz ya da dönüştürebiliyoruz ya. Böyle görüyoruz her şeyi de artık. Ya teoride mantıklı, katılıyorum. Teoride böyle görebilirsin. Ama pratikte öyle işlemiyor. Çünkü dünyada bir hani belli algılar üzerinde yaşıyoruz ya. Zaman var, mekan var, efendime söyleyeyim. Hani algı denilen bir şey var. Dijital öyle bir şey değil ki. Hani dijitalde var yok, 0-1 var. Hani geri kullandığın her şey onun yarattığı algılar. Yani senin dünyayı algılama şeklinle anlam kazanıyor. O yüzden biz zannediyoruz ki hayatta da şu fonksiyonellik çalışacak. Tuşlara bastığımızdaki fonksiyonellik aynı hayatta da böyle çalışıyor. Hayır. Hayatta algılar çalışıyor. O algılarla sen bu fonksiyonelliği var ediyorsun. Ne güzel anlatıyorum lan bu arada. Bunları keşke kitap yazsam falan ha. Ne zengin oluruz. Şaka yapıyorum bu arada. Hayır. Eğer bir gün yazarsam da almayın. Şaka yapıyorum. Kitap okumaya ya da satılmasına falan çok karşı biri değilim ama ne bileyim. Şey geliyor bana ya birazcık. Gereksiz geliyor diyeyim. Çok uzatmayayım onu, çok detaylandırmayayım. Herhangi bir algıdan ya da bir öğretiden ya da bir perspektiften kar sağlamaya çalışmak, bilmiyorum. Hala böyle aşamadığım bir sınır gibi geliyor bana. Çünkü artık bir de öyle bir şey var ya. Her eli kalem tutan ya da ağzı laf yapan kitap satıyor falan, kitap yazıyor. İşte kurs açıyor bilmem ne. Onun yarattığı bir antipati herhalde bu. Çünkü eskiden ben kitap falan da okurdum lan. Harbi okurdum yani, böyle şey klasik eserlerden tut, klasik olmayan romanlara ya da işte akademik kitaplara kadar falan böyle okurdum. Ne zaman ki böyle olmaya başladı, böyle sorgulamaya başladım. Lan dedim, o zaman okuduğum şeyler ne kadar güvenilir. Hani günün sonunda atıyorum Dostoyevski okuyorsun ve Dostoyevski yaşarken de birileri belki Dostoyevski için benim bugün bu devirde kitap yazanlar için kurduğum cümleleri Dostoyevski için falan kuruyordu belki de. Hani anladın mı? Ya da işte vakti zamanında bilim makalelerinde yazılan, gerçek kabul edilen şeyler şu an nasıl kabul edilmiyor, değişiyor falan. Hani ama o zamanlar millet onları %100 gerçek olarak kabul ediyordu. Dur, şunun yeri bura değil. Gibi böyle bunlara böyle düşündükçe sonra beynim böyle mindfuck oluyor. İşin içinden çıkamıyorum. Sonra diyorum ki sakin ol. Sakin ol. Bunun değişkenliğini kabul et ve hayatına devam et diyorum. Ama işte günümüzde
bu yok ya insanlarda. Ya şu kitapta okudum ya da falancı kişiden duydum. Bak şu kadar takipçisi var, bak işte şu kadar kişi almış kitabını. Doğrudur deyip devam ediyor ya onu alıp hayatına. Sıkı sıkıya sarılıp. O yüzden böyle aşırı bir şey var bende galiba. Antipati var böyle. Bilgi, görüş, fikir satma ya da bundan kar etme fikri üzerine bir antipati oluşmuş durumda. Halbuki konuşmayı severim. Yani fena mı olur konuşurken para kazansam ya da işte konuştuklarımı yazarak para kazansam? Olur. Artık fena olur. Bu devirde fena yani. Hiç o topa girmek istemem o yüzden. Girenleri de samimi bulmuyorum yani. Ama ben kaçıyorum, kendine iyi bak, seviliyorsun, bay bay. Öpüyorum Mehmetciğim, sen de seviliyorsun, kendine iyi bak, görüşmek üzere babuşum. Şu şey falan mesela abi. İsmini vermeyeyim de ayı ikiye bölen bir eleman var ya. Ayı ikiye bölen bir sürü eleman var. Hangisi olduğunu siz bulun. Size bırakıyorum artık yani. Tarihimiz boyunca pek çok kişi tarafından ayın ikiye bölündüğü iddia edildi. Abi anlayamıyorum mesela. Hani o kadar olay ikna edici konuşmakta mı o zaman? Yani lan dur. Hani o kadar kuru sıkayım o zaman ben de mi yapayım bunu? Hani yapılabiliyor mu gerçekten bu kadar kolay artık bu? Hani eskiden şey vardı çünkü. Mesela bir şey dinlerdim, biri bir şey anlatırdı. Ha siktir lan oradan derdin mesela, değil mi? Şu an artık o da kalmadı galiba. Ya kendi içinde bunun kalmaması okey bu arada. Kişinin kendi kafası içinde. Benim kafamın içinde mesela gerçekliğini sorguladığım, acaba gerçek mi değil mi ya da şu gerçek olsa falan diye düşündüğüm çok uçuk şeyler var, evet. Ama benim kafamın içinde olduğu gerçekliğini kabul ediyorum bunun. Ve bunun haricinde de bir hani common sense diyorlar ya gavurlar. Hani ortak paydada paylaşılan bir gerçeklik olduğunun farkındayım ben. Bu ikisinin arasında dengeyi kurarak yaşamam gerektiğini ben mesela fark etmişim. Demek ki bazıları bunu fark edemiyor ki. Birileri çıkıyor diyor ki abi ayda mangal sucuk yaptık. Herkes yapabilir aslında. Yeter ki isteyin falan diyor. Birileri oha diyor harbiden galiba yapılabiliyor falan diye gidiyor sonra arkasından. Bu kadar kolay mı artık bu yani? Bu kadar kolay olmasa keşke. Bu kadar kolay olması üzüyor beni ya. Üzüyor. Yazık günah diyorum kafamıza, toplumsal algımıza. Sonuçta toplumu ben temsil etmiyorum ki abi tek başıma. Ya da toplum da tek başına beni temsil etmiyor ki. Anladın? Ya sen de sapık gibi takip etme beni. Düzeleceksen düzel. Düzelmeyeceksen kardeşim tekini ye. Hadi. Hadi bir şey anlatıyoruz burada ya. Sapık gibi beni kovalıyor kuş orada. Uğraşamam. Ne diyorduk efendim? Ha yani toplum beni ya da ben toplumu tek başıma ifade etmiyorum ya. O yüzden hani o kalabalığın algısının da senin bireysel algında etkisi var. Senin bireysel algının da o kalabalığa etkisi var. Hani bunu şey bir yerden demiyorum ama. Ne bileyim işte. Sürü psikolojisi o falan ya da ben kurtarıcıyım o herkese etkilerim gibi majör büyük bir yerden demiyorum bunu. İstesek de istemesek de kabul etsek de etmesek de farkında olsak da olmasak da bu bir gerçek. Hani büyükten küçük küçükten büyük etkilenir her zaman. Hani ölçeğinin biriminin ne olduğunun önemi yok. Bu toplum da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ekonomi de olabilir vesaire. Hani konuyu neye ölçeklendirirsen ölçeklendir. Bu dinamik bir gerçek. Hani birinin birinden etkilenmesi, birinin birini etkilemesi için ne olduğunun ne kadar büyük olduğunu bir önemi yok. Bakınız kelebek etkisi yani. Ama hani insan şunu da düşünüyor bir yerde işte. Toplumsal kısma geri dönüyorum şimdi. Ya diyorum ben böyle düşünürken benim içinde bulunduğum topluluğun çoğunluğunun böyle düşünüp bu gerçeklik algısında yaşaması ne kadar acı diyorsun anasını satayım. İşte bu ay muhabbetleri ne bileyim. Influencerları ilah etme muhabbeti ne bileyim. Çeşitlendir. Benim aklıma bunlar geliyor şu an en son konuştuklarımız bu olduğu için. Bunu fanatizme de uyarla. Nereye uyarlarsan uyarla hani. Ulan diyorsun. Yani ben diyorum en azından.
Yazık mı oluyor sanki biraz ya? Biraz yazık günah mı oluyor sanki? Oluyorsun yani, ben oluyorum abi içten içe. Bu da etkiliyor işte benim mikro olarak. Sonra diyorum ki o zaman ben birazcık daha o gerçekliğe dahil olmam lazım. Hani bu kadar da soyutlamamam lazım. Çünkü diyorsun ki abi dışarıdaki dünya böyle, ne yapacaksın? Hani şey gibi düşün mesela. Çok tuhaf gelebilir ya da yanlış anlaşılacak bir yerden anlatıyorum gibi gelebilir. Yanlış anlamayın bunu. Sonuçta çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz değil mi? Ve Ramazan kutluyoruz. Ramazan'ı oruç tutuyoruz vesaire. Ama hoşgörülüyüz mesela toplumsal olarak. Diğer Müslüman ülkelere baktığında da. Konu din değil bu arada. Aklıma gelen ilk örnek bu olduğu için veriyorum. Bunu başka bir yerden de örneklendiririz sonrasında. Ama mesela belli ülkelere, işte belli şehirlere gittiğinde ya da belli mahallelere gittiğinde o hoşgörünün oranı bir anda değişebiliyor. O yüzden mesela atıyorum sen sallıyorum Antalya'dasın ve sokakta Ramazan'da işte su içerek, yemek yiyerek geziyorsun. Sonra atıyorum işte sallıyorum Kayseri'ye gidiyorsun ya da Adana'ya gidiyorsun, ne bileyim, anladın mı? Hani böyle daha kültür yoğunluğu fazla olan ve çok farklı kültürler içermeyen, farklı kültürlerle çok hemhal olmamış, sentez olmamış, daha kendi kültürünü yaşatmaya odaklı bir şehre gidiyorsun. O hoşgörünün birazcık daha azaldığını görebiliyorsun. Veya aynı şehirde Antalya'nın başka bir mahallesinde bile bunu görebiliyorsun. Direkt şehirden örnek vermeyeyim. Bu demek değil ki bütün bu şehirlerde aynı algı var. O yüzden dedim biraz sıkıntılı bir örnek evet, ama burada anlatmak istediğim şeye odaklan. Şimdi toplum bile kendi içinde bu kadar etkilenebiliyorken, kendi içinde öbeklenebiliyorken ben şey oluyorum bireysel olarak bazen hayatın içinde. Ya diyorum ben o zaman nereye dahil olmalıyım? Neci olmalıyım? Sonra dedim ki bunlar niye var? Hani o zaman birazcık kıyısından köşesinden gitmeli. Ben Ramazan'da oruç tutmuyorsam bile birazcık da olsa anlayış göstermeliyim diyorsun mesela. Ben çocukken aşırı ama aşırı yobaz düşmanı bir insandım mesela bak. Yobaza mantıken düşman olunur diyebilirsin mesela değil mi? Bence değil. Artık öyle düşünmüyorum mesela. Tam olarak bu mentalden dolayı yani bir yerde kesişmeyi öğrenmemiz gerekiyor bence. Toplumsal algıyla da aynı zamanda kendi bireysel algımızla da o çakışan kısımları bir şekilde kesiştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa yaşayamıyoruz galiba. Bu dinamiklerde, bu çerçevede. Ya bu ülke en azından bana bunu öğretti abi. Ve arada mesela yurt dışında olan arkadaşlarımla falan konuşuruz. Abi diyorum burada herkes fotokopi gibi anasını satayım. Hani moda mod. Fikirler aynı. Zaten yok. Hani aklı yok fikri var yine oradakilerin çoğunluğunda ama hani bizim memlekette en azından bir çeşitlilik var ya. Hani girdiğin herhangi bir yerde herhangi bir konudan farklı farklı şekilde insanlar bulabilirsin. Hani yurt dışında daha çok NPC kafasında ya millet böyle. Özellikle Amerika'da abi. Böleceğim konuyu biraz. Geçen karşıma bir shorts çıktı. İki tane Türk usta Amerika'ya gitmiş abi, deliriyor. Buzdolabı tamir etmeye. Arkadan bir açıyorlar, buzdolabının fişi çıkmış anasını satayım, tamam mı? Ve bunu kendileri çözmek yerine ev sakinleri, o genius ev sakinleri direkt bozuldu zannedip tamir ustası çağırıyorlar ve hani adam deliriyor, oğlum diyor siz gerizekalı mısınız? Hani insan bir önce bakar, şunun arkasında belki işte kablo çıkmıştır, fiş çıkmıştır. Önce bir ona bakar. Bu da mı yok? Yani hiçbir şey mi tek başınıza yapamıyorsunuz? İşte yapamıyorlar. Niye? Hep tek düzelik, tek tiplik. Bir şey bozulursa tamircisi var. Gelsin. Artık oturmuş moda modluk yani. Ben yapabilirim, ben yapayım yok abi. Ben niye yapayım ki var mesela. Bu oturmuş bir algı. Ya bizde yok mu böyleleri? Var ama bu kadar çok değil. Niye? Çünkü bizde işte diyorum ya farklı kültürlerden tut farklı kafa yapıları var. Belli ki onlara kıyasla bir nebzede daha iyi kesişebiliyoruz bu arada. Hani bu da bunun belki de kanıtı olabilir. Bak şu an sesli düşünüyorum. Çünkü elin Avrupa'sında falan millet
bir şey inanıyorsa bile çok dışa vurmaz. Çok kırmızı çizgi olarak görür ya bunları. Yani işte mesleğini sormaz, neye inandığını hemen sormaz. Biz rahatız o konularla. Çoğu kişi bunu şey olarak görüyor belki de. Abi sorulur mu ya meslek falan, ama ben mesela hiç memlekette bu konuların art niyetle sorulduğunu hiçbir zaman hissetmedim, düşünmedim de. Çocukken de denk gelirdim. Nick mi patlıyor yine? Vallahi de. Yapma ya. Hayır. Bir saniye. Abi sorulur mu? Bu 2 oldu. Bu 2 oldu. Şöyle yapacağız. Ya, güzeldi. Akıyorduk gidiyorduk. Nazar diyelim. Nazar diyelim. Gelecek mi? Ses gelmedi. Hani mikrofon geldi mi size şu an? Yok, mikrofonla gelmedi. Say. Heh. Atlıyor mu hala? Eternity takçılar yaptığım için yayında göstermem de ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Onu göstermek mecburiyetindeyim. Mouse'um da gitti şu an. Mouse'umun diğer bilgisayara gelmesini bekliyorum. Tamam, evet. Şu an düzelmiş olması lazım. Hemen patlattım. Onu göstermek mecburiyet. Bu ne abi? Bunlar göstermeyin şimdi. Hala patlatma. Onu göstermek mecburiyet. Hiç böyle huyları yoktu. Ses kartından oluyor belki de. Belki de. Kim bilebilir? Kim bilebilir? Tamam, şu an düzelmiş. Değil mi? Kim bilebilir? Tamam, şu an düzelmiş. Evet. Küçük bir paradoksa girdik çıktık. Tamam. Okey. Oğlum bu niye oluyor ikidir ya? Şey mi atıyorlar oğlum bize? Sanki çok ulvi konular konuşuyoruz da böyle. Arkadan FBI DDoS gönderiyor değil mi? Konuşma bunları. Anlatma. Olmaz falan. Oğlum insan gibi konuşuyoruz işte. Niye bozuluyorsun lan? Yapma lan böyle bir daha. Olur mu? Mikrofon ya da artık program hanginizse. Yapmayın böyle şeyler çocuğum. Mis gibi akıp gidiyorduk ya. Şimdi daldım da gitti. Neredeydik? Böyle konular konuşurken de işte şu tür şeylerle bölünmesine ayar oluyorum. Ya şu an yayında oluyor ama mesela gerçek hayatta da olur bana bu hep. Ne bileyim mesela manitayla otururuz bir şey konuşuruz. Tak yaşanmış olayı anlatıyorum bu arada şu an anlattığım. Akmışızdır böyle saat olmuş 2-3 saat 4 saat artık zaman kavramımız ölmüş bitmiş. Biz hala konuşuyoruz artık dalmışız oradan oraya atlıyoruz. Tak bir anda elektrik kesilir falan mesela. Bir anda alakasız hani. Sonra bir bakmışız ki meğerse şeymiş falan. Şalter atmış. Çok basit bir şeyden gitmiş yani. Öyle büyük bir şey de değil. Ya da işte bir kere çok tuhaftı abi. Şey demiştim ben. Bir arkadaşımla buluşmuştum uzak şehirden. O zamanlar böyle ortaokula falan gidiyorum. Onunla böyle okul gezisiyle gelmiş o.
Ankara'da falan yaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Okul gezisiyle gelmiş abi İstanbul'a. Ben de dedim neredesiniz? İşte Avrupa yakasında bir yerdelerdi. Ben Anadolu yakasındaydım. Ona rağmen dedim geleceğim. Gittim. Ondan sonra işte bir otelde kalıyorlar falan okulunca. Buldum oteli. O zamanlar tabii GPS daha bu kadar yok. Sonra buluyoruz. Abartıyorum, orada var tabii ki de. Açmışım işte şeyi. Gidiyorum. Oturduk. Konuşmaya başladık. Dur, yola gittiğimi anlatmıyorum. Ne yaşadığımızı anlatıyorum. Bir an kafa gitti. Onunla da aynı şey oldu. Böyle yarım saat, bir saat oldu, konuşuyoruz. Arayı kapatıyoruz falan. Yıllarca görüşmemişiz hani falan. Böyle. Sonra dedim ki bak bende şöyle bir şey var. Ne zaman böyle konuşsak, derin konulara girsek. Bu artık diyorum enerjidir midir nedir bilmiyorum ama bir şey olur. Bölünür. Bunu dedim. Üstünden abartmıyorum bak. Ya birkaç dakika geçti geçmedi. Arkadaşları falan millet böyle çığlık atarak aşağı falan indi bir anda. Hocalar falan böyle sessiz olun falan filan çekmeye başladı. Bilirsin o şeyleri. Kakofonileri. Lan dedik ne oluyor aşağı? Herkes aşağı gelsin falan yaptı hocası böyle. Yok işte birileri kayboldu bilmem ne kitli kaldı falan böyle bir kaos. Total kaos, kimse ne olduğunu bilmiyor ama. Ne yaşanıyor bilmiyor kimse. Bu mikrofon olayı da aynı şekilde abi. 2 yayındır oluyor böyle tam konuşurken falan. Neden oluyor, niye oluyor hiçbir fikrim yok. Daha önce hiç yapmazdı. Hiç huyu değildir. Böyle sinirimi bozuyor bu. Alakasız bir şekilde. Akıyoruz lan işte hani bölme, girme araya, parazitlenme. Uydudan sinyal mi yolluyoruz amına koyayım? Ne oldu ya? Yusuf Güney astrale çıktı. Astralden bize sinyal mi yolluyor mikrofona? Ne oluyor yani? Niye bozuluyorsun? Bozulma. Yapma. Mis gibi akıyorduk ya. Bir de bende böyle bir şey var kanka. O yüzden de yayın açmayı falan seviyorum mesela. Başladı mı akarım ben. Durmam yani. Konu değişir falan ya da işte konu bitince durur. Hani öyle ya yeter ya çok konuştum falan. Bana çok konuşma kavramı yoktur yani. Ben boş konuşma vardır. Bir de kaliteli boş vardır. Ben genelde kaliteli boş yaptığımı düşünerek konuşurum hep yani. Kime göre neye göre diyeceksin şimdi. Sen de haklısın diyeceğim ben de o yüzden. Yorulmam yani, akarım giderim konuşurum abi. Böyle bölününce de o yüzden üzer beni. Yani ne güzel gidiyorduk abi. Niye yani şimdi bozuldun ki? Olurum. Kırıldım. Darıldım muhabbete. Ama yalan yok. Bir ara keşke şu yaptıklarımı sosyal medyada boş olarak yapsaydım diyorum. O treni kaçırdık çünkü. O Vine dönemi. TikTok bile değil, daha eskisi işte o Vine dönemi. Ulan ne güzel olurdu o dönem boş yapsaydım diyorum. Şimdi yaslan arkaya, hiçbir şeyi düşünme, yaşa. Yani tabii ki birebir böyle olmuyor ama gördüğümüz çoğu hikaye böyle ya. Şimdi bak, o kadar çok şey var ki yapacak. Hangi birini yapsam, hangi birine geç kaldım, hangisine başlasam olur, hangisine başlamamalıyım falan diye daha başlarken bile 40 takla atıyorsun o yüzden artık. Ben gerçi o şeyi aştığımı düşünüyorum. Sen söyle adını. O fazı aştığımı düşünüyorum. Yapmak istediğim şeyi yapıyorum yani. İçime siniyorsa, doğru hissettiriyorsa yaparken, sıkılmıyorsam, keyif alıyorsam ki yapacaksın demek oluyor bu yani. Şeyler türedi ya şimdi. İçgüdüsel beslenme. Ben de o misal abi içgüdüsel yaşıyorum böyle. Hayatımda o dönem ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Ne yapmak istemiyorsam onu yapmıyorum. Eğer ki lüksüm varsa tabii. Lüksüm yoksa bazen mecbur abi. Mecbur. Yapmak istemediğin şeyleri bazen yapıyorsun hayatta yani öyle. Ama onu da yine şeye çevirmek lazım işte. Ben onu da öyle yapıyorum. Beynimi kandırıyorum. Ben bu işi yapmak istemiyorum ya falan diye yapmıyorum da. Diyorum ki istediklerimi yapabilmek için bu işi yapmam lazım falan diye kendimi kandırıyorum. Böyle bir ufak bir plasebo alanı yaratıyorum kafamın içinde. Zaten beyin dediğin mal amına koyayım. Sen ona komut vermediğin sürece bir şey anlamaz. Ne öyle yapıyorum. Allah, sen nasıl tek yemedin?
Nasıl tek yemedin? Zıplayınca birkaç tanesi vurmadı galiba. Galiba öyle bir şey oldu. 1-2'dir oluyor bu ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Su içmeyi unuttum ben ya. Su için. Kaç saattir motoru yakıyoruz? Su için. Ben unuttum, siz unutmayın. Pardon bu arada. Bir iki sessiz attım arkadan. Hiç arkadan diyorum. Ağızdan araya bir iki sessiz geçirdim. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Mikrofona gelmiştir falan. Gelmediyse bu an yaşanmamış gibi hayatımıza devam edebiliriz. O da ne tuhaf. Esneyince iyi esneyince değil, hapşırınca iyi yaşa çok yaşa falan diyoruz mesela, geğirince o terbiyesiz hayvan falan. İkisi de vücudun fiziksel bir şeyi, anasını satayım, refleksi. Hani bilerek geğirmeyi katmıyorum işin içine. Medeniyet adı altında çok saçma alışkanlıklarımız var, farkında mısınız agalar? Buna birazcık farkındalık çekmek istedim şu anda. Tabii ki anasını satayım, hani çok medeniyiz, gelin birbirimizin ağzına sıçalım gibi bir yerden demiyorum bunu ama bazı şeyleri fazla abarttığımızı düşünüyorum ya. Geçen buna benzer bir konu konuşmuştum. Hijyen muhabbetinden işte. Ay eldivenli eldivensiz, ay bilmem ne falan tripleri var ya. O aynısı bu şeyde de var işte. Yok geğirik, yok osuruk, yok bilmem, yok ter kokusu falan. Yani bunların minimum seviyede dışlanması, ayıplanması okey ama hani abi en ufak bir ter kokusuna da böyle triplenmeyin hemen ya. Hemen pis muamelesi ya da bir şey yapıştırmayın lan. Ter senin doğan. Senin doğalın o. Ananın karnından gül kokarak doğmuyorsun ki. Hani bug neye düzelmiyor? Ama tabii ki anamızın karnından böyle doğmuyoruz diye de anasını satayım evsiz gibi kokma. O ayrı. Oraya da çekmeyelim konuyu tabii ki ama Allah. Dur anlatacağım. Bekle. Abini çağır. Abini çağır çabuk. Gel abisi. Allah. Git abisi. Yani anadan doğma böyleyiz diye de tabii ki evsiz gibi kokmanın alemi yok. Hani kişisel bakımını falan yap. Ama be kardeşim, ne bileyim, hani sen bir parfümeri olmak zorunda değilsin. Ya da sen bir efendime söyleyeyim oyuncak bebek kusursuzluğunda, pürüzsüzlüğünde olmak zorunda değilsin. Her iki cinsiyet için konuşuyorum bunu bu arada. Salsak mı acaba şu kişisel ya da çoğu kişisel değil, dayatılmış estetik güzellik ne diyorsanız, ne bokumsa algılarınızı kitlevi halde dayatma işini salsak mı acaba ya? Yayında da bunu yapanlar varsa ya da izlerken bunu yaptığını düşünen arkadaşlar, kesinlikle dışladığım bir yerden söylemiyorum. Öyle olsa o zaman zaten bize karşı olan her şeyi dışlayıp dünyada tek başımıza yaşamamız lazım ama farkına varmak gerekiyor bunların. Çünkü bir davranışı ancak farkına varırsan düzeltebilirsin. Yok etme diye bir şey yok çünkü. Yani bizde öyle bir algı var ya insan olarak. Bir şey kötüyse olmasın hiç. Hayır abi. Hiç olmaması değil ki olay. Onun dönüşmesi zaten. Yani fizikte miydi, kimyada mıydı? Yasası var lan bunun. Hiçbir şey yoktan var, vardan yok olamaz. Tepkimeye giren neyse çıkan da odur falan, hani anladın mı? Bir davranış varsa ortada zaten yoktan çıkmadı. Başka bir davranışın dönüşümünden oluştu ya. Ya da bir algı neyse. O yüzden sizde de böyle şeyler fark ediyorsanız burada birazcık çuvaldızı batırmak gerekiyor. Buraya giremiyorduk değil mi biz? Giremiyorduk. Farkına varın abi önce. Nasıl düzeltirim, nasıl değiştiririm, yok ederim düşünmeyin. Önce bir farkına varın. Sonrasında her o davranışı yaptığınızda yine farkında olmaya çalışın. Bak dünya daha güzel olacak ya vallahi. Vallahi. Ondan sonra herkesin otuna bokuna karışmamaya başlayacaksın kanka. Vallahi diyorum ben. O yüzden, çünkü şikayet ettiğimiz çoğu şey bu yüzden oluyor ya.
farkında değilsiniz ama hani söz meclisten dışarı diyeceğim yine. Eğer yapan varsa, yarası olan varsa gocunsun. Genelleme yapmıyorum burada. Olan insanlar üzerinden anlatıyorum konuyu. Şikayet ettiğiniz çoğu şey bu tür davranışlarla var ediyor. Yani şikayet ettiğimiz şeyin sebebi oluyoruz bir yerde de. Bunun farkına varmak gerekiyor. Farkına varmadığın sürece düzeltebileceğin bir şey, dönüştürebileceğin bir şey de yoktur çünkü ortada. Zaten dikkat et abi. Dünyada çoğu şeyde senin ilgini, farkındalığını uzaklaştırmak için tasarlanıyor. Nasıl da hemen bir anda şey komplolarına girdik ama. Şaka şaka. Bir anda dünyayı yöneten 5 aileye bağlayacağım sandın değil mi? Hayır, bağlamayacağım oraya. Yani konumuz o değil zaten de. Bu bir fact. Yani dünyada şu anda yaşadığımız gerçeklikte diyelim, dönemde diyelim. Çoğu şey farkındalığımızı sömürmek için var yani. Çünkü farkındalık eşittir enerji, zaman, bir mesai. Anladın mı? Buna para de, zaman de fark etmez. Yani senin o kavramın neyse, sermaye kavramın neyse hayat sermayesi, paraysa para, zamansa zaman, duygularsa duygular. Mesela hani anladın mı? Bunları kapmak üstüne kurulu abi her şey. Bak ben oyun oynuyorum saatlerdir. Niye? Bunun üstüne kurulu zaten gibi. Ama farkında olarak yaptığın zaman çok daha değişiyor. Yine aynı şey yapıyorsun pratikte. Şimdi diyeceksin ki belki kanka amma boş yaptın anasını satayım. Hani ne değişecek ki farkında olsam falan diyeceksin belki. Farkında olarak yaptığında en ufak düşüncenden tut en ufak hareketine kadar refleks olmadan yapmaya başlıyorsun. Ya ben mesela şu an bunları satıyorum değil mi abi? Refleks olmuş çünkü. Ama farkına vardığım an diyorum ki şunda şu varmış, bunda bu varmış, bunda bu varmış, bunu satayım, bunda bu yok, bunu satmayayım falan, bunda bu var, bu kalsın. Tam olarak farkındalık bunu katıyor sana. Ama farkında olmadan yaptığın zaman pat gidiyorsun otonom. O yüzden aslında neyi ne kadar yaptığın değil, nasıl yaptığın bile bir yere kadar değil. Önemli olan farkında olarak mı yaptığın, farkında olmadan mı yaptığın. Beyin de böyle bir şey çünkü ya. Bunların hepsi bu arada yine altını çizeyim, geçeyim. Sen söyle adını. Disclaimer geçeyim, yanlış eve ışınlandık neyse. Tamamen hani şahsi fikirler ve düşünceler doğrultusunda söylediğim şeyler bu. Bir gerçeklik değil, bir kural değil, bir yasa değil yani bunlar. Kişiden kişiye değişir abi. Hani günün sonunda bunun altını tekrar çizelim ki sonra yanlış bir yerden konuşmayalım. Yanlış bir yerden anlaşılmayalım. Velhasıl farkındalık yani işte abi. Önemli meziyet ya. Önemli meziyet. Ne diyeceğimi unuttum, çaktırma. Disclaimer atarken ne diyeceğimi unuttum. Benim dikkat dağınıklığı şaka mı? Şaka mı? Olur o kadar abisi, olur. Olur o kadar. Yine yanlış eve ışınlandım ama bak işte farkında olmayınca bunlar oluyor. Şu eve gideceğim ev dışındaki bütün evlere gittim. Niye işte? Beyin diyordum çünkü evet. Beyin çünkü öyle bir şeydir ki. Bir tane dayı vardı ya bıyıklı. Bu öyledir ki. Abi gerçekten o organı sen yönetmediğin sürece o seni yönetemeyeceğini bildiği için reflekslere dönüştürür her şey yani. Dönüştürüyor yani. Alışkanlık dediğim böyle oluşuyor. Efendime söyleyeyim işte şartlı refleks dediğin şey böyle oluşuyor vesaire. Hani sen farkındalık katmadığın zaman beyin böyle eli kolu birbirine dolanıyor. Eyvah ne yapacağız lan diyor. Direksiyonda kimse yok. Şunu yapıyordu sürekli. Şunlar vardı arka planda hazırda. Bunları çak diyor. Hazırdan refleks olarak çakıyor. İşte keza yine alışkanlıklar böyle oluşuyor. Bunların üstüne kurulu. Farkına vardığın an ama aslında alışmadığını, sadece farkında olmadığın için yaptığını fark ediyorsun. Ne kadar çok farkındalık dedik ya. Farkındıklarınızın farkına varmazsanız farkındalığınız gelişmez arkadaşlar. Bu da o kadar güzel bir cümle kalıyor ki bundan sonra hayatımın her alanında kullanacağım galiba. Bu gidişle öyle görünüyor. Kavramları kavramlarla açıklama hastalığı olur gibi. Olur gibi. Biz en son
Nameless'ı yaptık. Orban'ı yapacağız galiba şimdi, evet. Sanırsam Black Trench'i yaptık mı? I don't know. I don't know, hatırlamıyorum. Hatırlamam normal, saat ne ara 1'e 20 kala oldu. Çıtırdan meyve suyu olma saatleri gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Bu tur farmı bitiriyoruz, sonra yani Pestilence farmını bitiriyoruz. Sonra şeye geçiyoruz. Tamam, en son buraya yapmışız. Lowland'e gidiyoruz. Kaynak farmına geçiyoruz. Ember farmı yeter diyeceğiz. Pestilence farmı yeter diyeceğiz. Takibini tutmaktansa baştan sona bütün haritayı bir farmlarız. Ondan sonrasına bakarız. En temizi öyle olacak gibi. Pestilence yoruyor abi. Hangi haritadaydım? Konuşurken ekstra bir yoruyor yani. Hangi haritaydım, işte kaçıncı şeyde satmıştım en son falan filan, onları takip et. Bak, yakmayı unuttuk falan mesela. Yine kas hafızası girdi orada devreye. Boss'la işim yok oysa ki. Şu an direkt olarak Pestilence bosslarıyla benim işim. Küçük bosslarla işim yo. Bu arada mikrofon falan gitmedi değil mi tekrar? Şimdi ben paranoyak oldum. Bu arada mikrofon falan gitmedi değil mi? Yok, gitmemiş, tamam. Abi böyle de bir şey var bende ya. Bir kere oluyorsa bir daha oluyor. Bir daha olduysa eğer, bir kere olduktan sonra bu bir daha olacak falan diye böyle tribe giriyorum. Ergenliğimde böyle okuduğum bir söz çok etkilemişti. Bir felsefe birinin. Bir buzdolabı magnetinde okumuştum bunu. Bak hayatımı nasıl etkilemiş, görüyor musun? Hemen birazcık kurban rolüne yatayım burada. Şuna benzer bir sözdü. Bir şey bir kere oluyorsa bir daha olmayabilir ama ikinci defa oluyorsa hep olacaktır gibi bir sözdü böyle. Tam birebir hatırlamıyorum ama böyle bir felsefe. Alırsın almazsın, bu bir felsefe günün sonunda. Bir kural değil işte. Felsefenin güzel yanı. Ama öyle bir şeydir ki felsefede. İşte kafana girer, yer eder. Kim bilir o dönem niye kafama girdi ve hala niye içinde işte. Sonrasında bazı hareketlerine, bazı alışkanlıklarına dönüşür işte. Buradan da bunu fark etmiş olduk lan. İyi oldu. Bir daha olmasın abi. Niye 2 kere oldu diye 3.'ye de olacak mı demek? Yok, belki de olmayacak. Kendimi azat ediyorum bu düşünceden. Aferin kendim. Sarıl kendim. Çok fazla kişisel gelişim influencer'ı takip edince ben olur gibi. Şu loot'umu alabilir miyim ama? 2'dir burada buglanıyorsun sen. Heh, hayır. Heh. Tamam. Marine Woods'a da gidelim. Oh. Hadi yüklen. Hadi yüklen. Son boss'umuzu da keselim. Hadi yüklen. Sonra çilleyeceğim seni bilgisayarım. Vallahi çilleyeceğim. Yüklenmeyeceğim bu kadar. Bugün yorduk seni. Oradan oraya ışınlan. Oradan o boss'la fight'la. Boss aşağı, boss yukarı. Yoruldu çocuk. Ne yapsın emektar? Emektar. Yoruldu çocuk. Alışkın değil ki böyle şeylere. Bu kadar zorlanmaya. At. Repair ne alemde? Repair'imiz full. Değil mi? Fullümsü. Yeter. Adam oldu çok bile. Hoppacık. Buradan şunu yaktık. Şunları da koyduk. İyi. 2 tane Fallen, 1 tane Sublime'la kapatıyoruz. Bakalım totalde ne kadar kasmışız gidince. Ona bir bakalım. Unutmazsak inşallah. Dur. Ya şu yerlere takılma işini yapmasan mı artık? Ya atlama üstüme, ben temas sevmiyorum kardeşim ya. Kişisel alanıma saygı. Saygı, savaşıyoruz diye de yani birbirimizin ağzına atlamak zorunda değiliz ki ya. Ben bir boss şeyini değiştireyim de tek atmıyor. Boss silahından farm silahına bir geçeyim ha. Şunlar bir tek yesin. Şuradan pençe varsa alabilir miyim? Teşekkürler. Tamam. Ya hak.
Şu 7 teki dedi hack. Gel şimdi şöyle bir timing kurtarır gibi. Allah kurtarmadı. Dur. Gel. Hadi sen de güle güle. Bay bay. Biraz erken bastık bir takım mevzulara. Şimdi önce market itemleri boşaltmaca. Sonra kontrol, bakalım kaç radyant kasmışız. Kaç tur attık kim bilir. Galiba 8-10 tur attık. Emin değilim ama. 10 olmasa da bir 8 turumuz garanti gibi. 225 falan vardı tornafici galiba. Bakalım kaç tane harcamışız. Bakalım. 225'ti yanılmıyorsam ya. 228'de hatta. 228'de. Evet. Bu ne? Blunt işimiz yok. Bu ne? Stable işimiz yok. Bu dümdüz hiç işimiz yok. Sat baba. İyi, altını 21 yaptık. Hep 18'de sabitti. Şimdi 21 oldu. Fena değil. Al saplarımız da iş yapar. İş yapar. Geldik. Fazlalıklarımızı boşalttık. Envanteri bir cilalayalım, şöyle cillop gibi tertemiz kalsın. Tamam. Ürünler ne kadar var? Bir tane var, o da burada galiba. Evet. Tamam. Malzemeler. Gelin abi siz de buraya. Pişmişleri de koyalım buraya. Tıklamadım mı ben buna? Tıklamamışım galiba. Bir tane çiğ kalmış üstümüzde. Midemizi bozmasın. Seni de oraya. Üstümüzde ne var ne yok bırakın. 187 kalmış. 187 basit bir kerrat cetveli hesabı yapalım. 228 eksi 187 41 bölü 7 5 tur dönmüşüz. Ne oluyor? 5-6 tur dönmüşüz. Gibi bir şey olmuş. Evet. Niye bu kadar uzun geldi bana peki? Sanki daha fazla dönmüşüm gibi. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Olsun. 5-6 tur da iyidir. Şu pişmişleri de tekrar yerine koyalım. Ember kaldı değil mi sadece üstünde ve taşlar. Tamam, önce taşları yerine koyalım. En son Ember'ları koyalım, bakalım ne kalıyor bize. 5 turda 12 Radiant Ember. Kafi. Okey, 105 fallen olmuşuz ama kaç vardı hatırlamıyorum da az olduğunu biliyorum. 3 haneli zaten değildi. 30-40 falandı galiba fallen ya. Değil miydi yoksa? Olmaya da bilir. En son ticaret yapmıştım. Fallen'la ödeme aldıysam eğer. Belki de. Okey. Olur gibi de bunun ne işi var burada? Durable'lı. Ha, ben buna item yaparım diye buraya koymuşum. Ha, durable evet. Bir tane yosun getireceğiz buna sadece diye buraya koymuşum. Bunu buraya değil de şu her şeyi yerine koyacaksın. Bunu gidelim. Facet itemlarımızı koyduğumuz sandığa koyalım. Aynen. O da burası oluyor. Şuraya bak, mezarcı gibi. Bir sürü item var anasını satayım. Sandık var. Neyiz biz? Krematoryum muyuz abi? Evet. Şimdi farmımıza başlayalım. Baştan sona bütün haritada balık, tahta, mahta, ne var ne yok alalım. Onu da bitirelim. Çünkü bunu günde bir kere yapsak kafi. Ben onu fark ettim. Yani her gün baştan sona bütün şeyi dönsen, sen söyle adını, materyalleri haritalardaki, kafi oluyor. Ama işte çok uzun sürüyor daha. Uzun sürüyor. Şu an muhtemelen o kadar uzun sürmeyecek ama çünkü pestilence yapmayacağız aynı zamanda.
hem Pestilence kesip hem onu yapmak çok uzun sürüyordu. O yüzden en başta dedim ki Pestilence'ları hızlıca döneyim. Farmlamaya full artı full zaman ayırayım. Yani bir yandan farmlayıp bir yandan Pestilence yaratıklarını kesmek hem çok yoruyor hem de uzun sürüyor abi. Gereksiz uzun sürüyor yani. Saçma uzun sürüyor. Tak. Bu da başka balık şu arkada vardı. Bir de bronz vardı arkada galiba. Tak. Of. Of. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Of. Hem koruttun hem radyant verdi tekte. Sen bir kaybol. Sen bir kaybol bacı. Tak. Gelmişken sandıkta açacağız tabi. Sandıkları boş geçmek olmaz. Al bunları da. Şuradaki bakırı önce balığı aldık, sonra bakırı aldık. Çat. Çat. Burada başka balık da yoktu diye hatırlıyorum. Var mıydı? Yok. Şurada bakır varsa onu da alalım. Sonra Mariner's Keep. Direkt Mariner's Keep yapalım. WRWH hesabı diyorum. Trajan Damare hesabı. Hani bildin. Bilen OG'ler like'a tıkladı bile. Herkes bilmez bu reisi. Herkes bilmez. Hop burada. Haydi bunu da ver. Bak Ember versene bir tane. Yalandan. Yok. Tamam yukarı çıktık. Nasıl bir rotasyon izlesek buradan? Öyle yapıp öyle yapacağız. Evet. Buradan böyle gideceğiz. Aa gidemiyoruz. Burası sadece şeyde Pestilence'da açılıyor. O zaman buradan böyle gideceğiz. Burada içeride sandık var. Onu alırız. Bir de şu kazıları yaparız. Atma ona atma o. Zehirli o atma onu. Atma. Yamuklu. Fena yamuklu. Hop yat aşağı. Şurada bir yerde daha vardı. Torpah yok muydu ya? Tam vardı diye hatırlıyorum. Neyse sandığımızı alalım. Of Radiant çok iyi. Yalandan chest run da yapmış oluyoruz. O yüzden buralara giriyorum. Hop. Bak. Burayı da herkes bilmez. Ben de bilmiyordum. Vox abimiz öğretti. Buradan kendisine sevgiler, hürmetler. O7. Ona da Psycho öğretmişti galiba. Aa, Psycho nerelerde acaba? Psycho diye bir arkadaşımız vardı. Umarım hala vardır. Görmüyorum kaç gündür. Kaç haftadır. Bayağıdır yok ortalarda. İnşallah iyidir, her şey yolundadır. Kulağını çınlatalım buradan. O duyup gelir muhtemelen. Ben buna inanırım bu arada. Bu öyle şey gibidir işte. Yine koca karı muhabbetlerinden ama birilerinin kulağını çınlatma muhabbetine inanırım. Bence bu var yani. İspatlanabilir bir şey değil ama var. Ben konuştum geçen. Rage quit atmış 1-0 öncesi daha gelmem dedi. Yapma ya. Şeyden dolayı mı? Güncellemeden dolayı mı? Aga be. Aga be. Ben de yapmıştım aynısını. O yüzden aga be diyorum. Keşke bırakmasa ama olsun. 6 ay öyle rage quit atıp bırakmıştım ben de oyunu. Sonra dedim bırakmasaydım keşke ya. Aslında mantıklıymış hesabı. Bu güncelleme de öyle bir güncelleme çünkü. Aslında mantıklıymış güncellemesi ama işte diyoruz ya. Yanlış şekilde çıkardılar güncellemeyi. Tıt tıt. Yani yanlış şekilde derken hani doğru şeyleri insanları ya alıştırmadan çıkarttılar. Yanlış kısmı orada. Şimdi burayı da herkes bilmez. Buradan ya hak diye bir giriyorsun içeriye. Bak. Ember'ı kaptın. Tak aşağı giriyorsun. Otu böceği alıyorsun. Börtü böcek. Tak yoluna devam ediyorsun.
Bunu da böyle aklında bulunsun yani. Not al kardeşim. Sınavda çıkabilir. Bir tamir basalım ama. Hop, sandık açalım. Burada bir yerde mob vardır ha. Bunlardan. Bak bak. Harbi yanlışlıkla çok güzel farm build'i yaptık bu arada ha. Yani efficient. Ya gerçi herhangi bir mage build ile, hatta en iyisi lightning mage ile olur. Full artı full hareket hızı alacağın için. En iyisi onunla olur. Yapmak lazım aslında. Bir ara bir farm build'i yapmak lazım. Oyunda da tek atan en iyi şey mage lightning olduğu için. Ama o işlere işte şimdiden girişmek istemiyorum ya. Orada da yine aynı mantık. 1-0'da çok şey değişecek ya. Şimdi yaparsa şimdiki farm için çalışır. 1-0'da lan ittirme, dur. Notmesiz vicdansız. Arkamdan ittiriyor bir de. Arkamdan ittiriyor. Ayıp denen bir şey var ya. Ya dur, balığımı tutacağım, bekle. Gelin lan buraya. Şu sana. Lan gel, al bu da sana. Hadi kaybolun. Bir daha görmeyeyim sizi bu mahallede. Küfredeceğim, edemiyorum da ya. Bugün küfür kotamı çok doldurdum. Edemiyorum. Çok küfür ettik bugün yayında. Çok küfür etmedik de çok argo kullandık falan. Birazcık cooldown yapalım ya. Öyle de güzel bir şey ki, çünkü doğru yerde kullandığında güzel oluyor evet, ama sonra alıştın mı da bırakamıyorsun ya. Çok küfürbaz bir insan değilimdir halbuki. Duygularımı dışa vurmak için küfür kullanmayı severim sadece. Bireysel hayatımda özellikle. Ama işte sosyal medyada çoğu kişi sanki hayatında hiç küfür duymamış gibi takıldığı için yine söz meclisten dışarı. Yarası olan varsa gocunur. Gocunsun. Yapacak bir şey yok. Biz de bilmukabele dikkat ediyoruz efendim. Arada sırada şöyle dekolte verip biraz böğrümüzü açsak da önümüzü ilikleyerek takılmaya çalışıyoruz mümkün olduğu mertebede. Öyle yani. Çat. Şunu da ver. Aa, arkadaki bakırları alma. At at at. At. Böyle giderken durup gelin lan size bir tek atayım. O çok keyifli bir şey ya. Map de zaten bir level ya, zaten şu an ne oynasam muhtemelen tek atar buradakilere. Oyundaki o hissi seviyorum ben ya. Hani güç şeyini çok iyi veriyorsan aslında baktığında. O gelişim hissini, güç hissini. Haritanın başında, oyunun başında, bu haritanın ilk kısmında yatalak olup duruyorsun falan. Sonra gelip dönüp bunlara tek atıyorsun. Kıvamında yani o açıdan. Kıvamında. Yalancı bir gelişim hissi vermiyor sana yani. Çünkü moblar falan da değişiyor ya böyle. Birebir aynı moblar olmuyor. Level atladıkça haritalar, moblar da level atlıyor falan. Güzel bir şey veriyor, his veriyor. Sadece sayılarının artmaması. Ha gerçi atak paterni konusunda hala bence oyun zayıf. O ayrı bir mevzu. Hani canavarın tipi değilse de çoğu canavar, çoğu yaratık birbirine benzer atak paternlerine sahip. Atak animasyonlarına sahip, saldırı animasyonları. 1-0'da inşallah o da birazcık daha zenginleşecektir diye kenara bırakıyoruz ümit edip. Black Trench'e girsem mi? Gerek yok. Black Trench'te bana yarayacak ne var? Bir iki Spurs var. Onu Nameless Pest'te farmlarım zaten. Onun dışında demir var. Demiri de Nameless Pest'e denk geldikçe keseriz. Demirle çok işimiz olmuyor zaten. Asıl gümüş lazım. Asıl gümüş lazım bize, evet. Hatta direkt Nameless'la Lowland'e değil de ne? Nameless'la nereye geçmemiz lazım? Yok, Lowland değil mi? Tabii Spurs ve gümüş için Lowland.
Direkt o iki arkadaşı da komple ama komple full artı full farmlayabiliriz. Belki de. Sadece balıkları kaçırmak istemiyorum ya. Balıklardan güzel Ember drop'u düşüyor. Mümkün olduğunca balıkları almak istiyorum o yüzden her haritadaki. Ama işte diyorum ya. Bu farm öyle bir illettir ki dur şuna da tıklayayım, dur bunu da alayım derken bir bakmışsın oh, oh gideceğin yere varmışsın 5 yılda. Öyle. İşler böyle. Ne yapalım? Seviyoruz abi toplamayı. İstifçilik deyince bizdir yani. Babalık yok mu? Ha, 2 tane olması lazım. Valla tabi. Tabi. Bambi gel lan buraya. Etinden sütünden faydalanak. Bu cılızmış, bunun derisi var sadece. Ulan. Av yasağını çiğnedik galiba agalar. Hayvan daha etlenmemiş, putlanmamış. Sadece deri çıktı. Bir çıtır vicdan azabı geldi bünyeye. Ufaktan. Olsun. Mukadderat der geçeriz baba. Yapacak bir şey yok. Man's gotta eat, you know. Man's gotta eat yani. Eve ekmek götürmemiz lazım. Şurada da bir tane balık vardı, onu da alalım. Arka tarafa uğramayacağım hiç. Alt kata. Orban Glades'in. Ama üst kata uğrarım. Üst kattan direkt şeye bağlarız. Mantardır, odur budur, ıvır zıvırdır, alırım onları. Sen Ember olabilir misin acaba? Değilmiş, tahtaymış. Peki. Tak. Aa bak, bu Bambi biraz daha olguna benziyor. Gel bakayım. Ya hak. Yok, bu da cılız. O zaman analarını alalım. Sen etlisindir, gel gel. Aa, bu da cılız. Kıyamam. Kıyamam. Bunlar çok besilenememiş. Oğlum göç etseniz o zaman, ne işiniz var burada, etiniz sütünüz yoksa? Biz de faydalanalım etinizden, sütünüzden. Değil mi ama? Değil mi ya ama? Ha, baklı diyorsun. İki repair basmak isterim ben burada. Bir tane bundan aldık. Alamadık. Dur dur dur. 2 repair almak isterken 0 almak. Bunun atasözü ve deyimler kitabında yeri var. Pirince giderken bulgurdan olmak. Çok güzel laftır. Tam olarak o yaşandı az önce. O yüzden pirinciniz varsa önce pirincinizi yiyeceksiniz agalar. Gözü bulgura dikmek yo. Yo. Bir de onun tam tersi bir atasözü var, onu da çok severim. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye, bildin mi? Alakasız aklıma geldi, söylemek istedim, konudan bağımsız. Ama çok hoşuma gider. Annem çok kullanırdı bunu zamanında. Çok da hoşuma gider. Böyle güzel sözlerimiz var. Niye anlattım bilmiyorum. Aklıma gelince de dışa vurmak istedim. Oh. Şaka bir yana harbiden biz ama bak dil olarak da güzel atasözlerimiz var ha. Çok şimdi şu sıralarda Dexter izliyorum ya, yabancı dizi film zaten gırla izledik tükettik. Adamların deyimleri falan bile çok saçma, moda mod. Yani kendi dillerinde tabii ki bir anlamı vardır ama yok öyle söz sanatı olsun, betimleme falan filan. Bunlar yok ya çok İngilizce'de. Ya muhakkak vardır da günümüze kadar geleni az. Bizde öyle değil ya. Çok zenginiz o açıdan da var. Ülkem de ülkem ya. Canım ülkem. Harbi bayağı zenginiz lan. Pek çok konuda. Bir maddi olarak zenginleşemiyoruz. O da olacak inşallah lan. Ülkecek. O da olacak lan inşallah. İnşallah o da düzelecek be kanka. Elbet bir gün diyelim. Amber'larım vardı ya. Ben bug'a girdim bir an ama evet Amber'larımız var. Koy abi bunları da.
her şehirden sonra ben bir çıtır atacağım. Her şehir diyorum. Her bölge farmından sonra bir çıtır atacağım ki çok birikme yapmasın üstümüzde. Dalıp gitmeyelim. Pıt pıt bırakalım. Şimdi Marine Keeps'i, Orban Glades'i yaptık. Nereye yapalım? Nereye yapalım? Hemen bakalım. Black Trench'e girmeyeceğim. Black Trench'te bize yarayacak hiçbir şey yok. Nameless Pass yapabiliriz. Nameless Pass'te bol balık var ya. Nereden başladık? Haritanın başından başladık. Sağdaki balıkları tuta tuta içeri girdik. Yolumuzdaki demirleri aldık. İçerideki demirleri aldık. Oradan içerideki mağara suyuna girdik. Onu kestik. Mağara suyundan çıkıp İlk başta içeri girdiğimiz yerdeki sudaki balıkları tuttuk ve saldık. Burayı sadece balık tutmak için kullanacağız ama bunlara da tıklarım. Spurs lazım ya. Vazcaydım. Hemen fikrimi değiştiriyorum. Spurs'larda farmlana. Şu yukarıda da vardı bir tane diye hatırlamaktayım. Yoksa büyük tempo kaybı olacak ama. Gel bakayım. Yok normalmiş bu ya. Tamam sandıktan Ember verdin. Word dedik geçtik. Ayak verdi. Tarantino sandı bizi oyun. Tamam. Demir bulduk. Word der geçeriz. Demir de varmış burada. Okey. Buradan geri bas. Atla aşağı. Gel abi buradaki balıklara. Tamam burada Spurs varmış. Seni bir şöyle tekledik. Seni tekleyemiyoruz. Physical'ımız yok. Siz de kaybolun bakayım çocuklar. Öyle yurttan sesler korosu gibi gelmişsiniz. Balık 1. Burada da 3-4 balık olacaktı diye hatırlıyorum. Şurada bir tane daha var. 2, 3 aynen. Bir tane de ileride olsa 4 işte. Yeter. Adam olana çok bile. Zınk bunu da ver. Bir tane de Ember ver ve 3'te 1 iyidir ha. İyidir iyidir. Taş. Olur. Peki. En azından 2 taş ver. Mai çeşit var onlardan aldık ama. Çık kanka. Heh. Şu arada vardı galiba bir tane de balık. Yes sir. Yes yes sir. Bunu da aldık. Tut bakayım. Neymiş bu? Tatlı su kefali. Hop. Yok Ember yine yok. Şurada bir tane pislik var o çıksın bir ha. İçimizdeki pisliklerden arınalım. Tarlayı farmla. 1-0'da burayı satın alabileceğiz mi acaba? Tarla olarak ekip biçebilecek miyiz? Geçen bir fikirden bahsetmiştim. Öyle NPC'ler olsa oyun içinde haritada tarlaları olsa kurtarsak onları işte sonra kiralasak tarlalarını falan diye. Burası mesela o fikir için çok müsait. Aşırı müsait mesela. Oyunun bir buglanmakta bir şeyler olmakta. İyiyiz tamam sıkıntı yok. Bak. Benim bir repair almam lazım ama. Çok da almayalım. Sarıyı görmeden hep arada repairleri çakmak lazım. Burada böyle bir yer vardı. Doğru. Şurada demir vardı ileride. Onu aldık. İçeri girdik. Devamını aldık demirlerin. Oradan U dönüşü yapıp içerideki mağaradaki balıkları tutup saldık burayı. Pat 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 pat. Ben oraya çıkmak istememiştim ama. Peki. Bak. Oradan ben bir aşağı yardırayım. Ölmezsem iyidir. Güzel. Burada bir şey var mıydı? Demir vardı. Tamam. Güzel. Nameless Pass demir açısından çok zengin bu arada ya. Şu an bir tekrar fark ediyorum bunu. Çok dikkat etmiyoruz ama sağda kıyıda köşede falan bir sürü demir var detaylı baktığında. Yani tam tur dönsen muhtemelen Lowlands'teki gümüşten çok demir var burada. Muhtemelen. Ki gümüş de var burada. 2-3 tane gümüş de var. Lavların olduğu yerde 2-3 tane de gümüş var. Oraya kadar gitmeyiz herhalde. Bunları da alıp buradaki balıklara koştuk. Gel abi. Oğlum balık tutmak
her oyunda mı bu kadar rahatlatır ya? Artık evrimsel olarak nasıl kodlandıysa kafamızın içine erkekler olarak. Bir tek ben böyle düşünüyor olamam ya. Bir oyun içinde de olsun, gerçek hayatta da olsun. Balık tutarken, hatta balık tutma fikri bile kafamın içinde dolaşırken böyle bir rahatlama geliyor bana. Bir güven hissediyorum böyle. Çok chill bir mevzu ya. Çok keyifli bir mevzu. Çocukken çok tutardık. Keşke salmasaydık. Bak bir ara tekrar başlamak lazım gerçek hayatta balık tutmaya da. Bizim burada yazın tutuyor millet. Emekliler falan. Torunlarla geliyorlar böyle. Dede torun, nine torun falan tutuyorlar. Çok keyifli. İzlemesi bile onları çok keyifli. Bir ara başlama ya. Balık tutma işine. Şu yukarıda da demir vardı, onu da alalım gelmişken. At, at. Bak buradan aşağıdaki balığı tutabiliyor muyuz acaba? Eğer öyle bir imkan varsa mükemmel olur. Of, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? İnovasyon mu be? Ha? Uf. İşte Diablo 2'yi tahtından edecek o oyun. Of. Ay Allah'ım ya. Aklıma kanaldaki yorumlardan biri geldi de. Fena boşluğuma geldi. Bunu yapmasam uyuyamazdım. Allah'ım. Tamam, buradaki farmımız da bitti. Buradan Black Range'ı alıyoruz Lowland'e. Let's go. Ay Allah'ım ya. Şu çocuk da yazmadı bana. 1 saat 2 saat önce trade için yazdım. Hala lazım mı diye. Lazım dedi. Teklif vermedi. Şimdi versen de ben dönmeyeceğim sana kanka. Dönmeyeceğim. Çünkü benim ticaret etiklerimle uymuyorsun kanka. Git şimdi başkasından bul. Hadi bakalım. Muhtemelen zaten şey de yetmeyecekti de. Sen söyle Adnan. Materyalleri de yetmeyecekti muhtemelen de. Çok fazla şey istiyordu çünkü o çocuk birden fazla item almak istiyordu. Öyle durumlarda da ben kıramayıp veriyorum, sonra bitiyor her şey, ama işte öyle bir sıkıntısı oluyor. Seni şöyle teklesek, bir repair alsak, seni de şununla teklesek. Tamam. Zıbam, zıbam. Şuradaki Spursa onu da ver. Breach'miş. Breach de olur, ver. Breach'lerimiz de bitti. Breach de kasalım birazcık. Burada ne görüyorsak tıklıyoruz. Bu haritayı baştan sona bile farmlayabiliriz. Şehre gidip üstümüzü boşaltsak iyi olurdu ama artık çok geç. Okey. Durability'ler ne alemde? Olta tamir istiyor yine. Şu tavşandan fullledik canı. Repair aldık. Kusura bakma tavşan. Ama ulvi bir amaç için öldün, emin ol. Ne o, gearlarımı tamir edeyim diye. Ne kadar pis cani biri oldum lan ben. Sırf itemlerimi tamir etmek için masum tavşanları öldürüyorum. O kadar da polyanlı olmaya gerek. İşte karma böyle bir şey. Sen masum tavşanları öldürürsün, bir tane ayı da gelir seni öldürür. Ya işte. Circle of Life. Hadi bakayım. Ya böyle. Bu da böyle kulağımıza küpe olsun, ağzımıza pençe olsun diyelim. Peki ben seni şimdi teklemedim mi ayı? Ha? Tekleyemedim çünkü bug'lısın. Sen beni tekleme ama, olur mu? Of, tekledim. Loot yok mu loot? Ha, ver. Loot yok mu loot? Burada gümüş var, aynen, onu da ver. Bak. Buradaki balıkları tutup mağaraya girmecemi haritanın arkasında ne arama farmlayacağım o zaman. Teşekkür ederim Avsum, hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın babuşum? Umarım iyisindir. Keyifler şukulodur.
Bizim keyifler çok şukulo şu anda. Değilse birazcık bizle takıl, seni de şukulo yapalım babuş. Seni de şukulo yapalım. Gel. Gel. Gel gel gel. Hop. Hop şuradan balıkçık. Heh. Ucundan böyle bir pikselle aldık balığı. Tık şurada gizlenmiş bak spruce var, bu lazım. Gözler açık olacak her zaman. Lowlands Meadow'da takılıyorsan baba, gözleri 4, 8, 16, 32 bit, 64 bit neyse açacaksın. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Mesela bu al. Bizi baitmiş. Zort. Bu da bait. Zort. İşte sonra niye güven problemin var bu yüzden. Hamdolsun babuşum, hamdolsun, biz de iyiyiz vallahi, ne olsun. Takılmacalar. Farmlamacalar. Yine. Mesaideyiz be baba. Allah. Köpek gibi oynuyoruz işte oyunu. Bakalım inşallah faydasını göreceğiz 1-0 çıktığında bu kadar oynamanın. İnşallah. Sudan çıkmış balığa dönmeyiz 1-0 geldiğinde. Şimdi ben farm diyorum. Mağarayı farmlayayım önce. Sonra çıkayım. Evet öyle yapayım. Mağara. Çıktım arka taraftan diğer mağara. Ondan sonra haritanın sonundan başa dönmece. Sonu başa bağlama şekli. Tabi sonun başlangıcı misali. Şuradaki gümüşümüzü gelmişken alalım. Bu ne? Kök. Kök ye dedi bana oyun. Peki. Tamam. Abi dayan. Bu hafta değil. Haftaya ben bir şey yapacağım tekrar. Sen söyle adını. Gri itemlerden bir farm build'i videosu yapacağım. Çünkü 2-3'tür çok oluyor bu şeyler. Hani oyun sonuna geldim, farm atacak şeyim yok, hiçbir içeriği yapamıyorum gibisinden. Yapacağım. Yapacağız, olacak lan. Vallahi yapacağım. Bir tane kahverengi itemlerden direkt bir farm build'i yapacağım abi. Hatta belki direkt WoW build'i falan yaparız ya da mage. Bakalım. Gerçi hiç yüzük kullanmadan, hiçbir şey kullanmadan yapılabilecek bir şey olması lazım. Ki herkesin erişimi olsun. Bu arada mesela 30 level'a geldin, en çok hangi yüzükler var ya da hangi yüzükleri bulabildin? Bu fokus yüzüğünü bulabildin mi? Şu anki dropları bilmediğim için soruyorum. Ben de build'i ona göre kurayım. Ya da Agility Ring mesela, hız veren, atak stamina cost düşüren, hareket hızı veren, koşma staminasının bedelini düşüren bir tane Agility Ring'imiz var mavi. Ondan bulabildin mi? Willow Cap Ring var keza. Overall Speed veren, onlardan bulabildin mi? Bunların dropları normalde erken oyunda güzeldi. Şu an nasıl bilmiyorum. Hop sen hayırdır, merdiven çıkmayı da öğrenmiş. Sen bir yerini bil önce. Sandığımı ver şimdi. Agility var, Jadeling, Willow var. Tamam, çok iyi. Tüm düz vuruş build'i yapacağız o zaman. Tabi. Agility, Willow ve Jade Ring. Bu üçünün kombosuyla zaten sadece düz vuruş build'i yapılıyor ve düz vuruş build'leri de erken oyun farmı için gayet ideal. Tamam babuş. Güzel, güzel. O zaman hemen bir şuradan unutmadan teori craft'ına başlayalım. Yüzüklerini takalım. Willow Cap koy. Agility koy. Tak. Gauntlet build'i yaparız muhtemelen bu arada. Lightning Gauntlet falan yaparız. Ve Jade Ring. Tak. Bunu da kopyala şimdilik build'lerin arasına. Early game
Farm build diyelim. Foundation'ı bu yüzükler. Bu yüzüklerin üstüne de en hızlı şeyi bulmak lazım. Ona şu an uğraşamam ya. Animasyonu en hızlı... Ağzıma bıyığım kaçtı, dur. Animasyonu en hızlı eldiveni bulmak lazım. Aslında gerek yok ya. Direkt şeyle yaparız. Dexterity kullanan bir tane eldiven var ya. Hadouken'li de şeyi var. Sen söyle adını. Hadouken atan bir tane rünü var. O yapılabilir. Düz vuruşlarda eldivenle vurup uzaktakilere de Hadouken çekerek kesersin. Böylece tek silahla hem menzilli hem yakın vuruşun olur. Late game'de de onun tek atma build'i var bir tane. Wicked build'sini yaptığı. Buradan O7'ına da sevgiler saygılar. Kalpler kalpler. Ona transition olmuş olur hem. Tabi. Lightning'den de utilize olacak. Sana bir bakayım, kalması var. O da erken düştü. Feather Fierce, Soul Ice, Silverstone, Golden. Tamam. Güzel güzel. Yani mavi ringler 30'a gelince çoğu düşüyor o zaman. Flexlenebilir. Ama fokus yüzüğü bence mantıksız ya. Erken oyun farm build'i için. Çünkü düz vuruş daha hızlı. Jade Ring artı Agility Ring ile zaten çok güzel komboluyorsun. Direkt düz vurarak farm atmak çok daha mantıklı. Şahsen bana öyle geliyor yani. Yanına da mesela 3 tane slot boşta kalacak eldivenin. 3 tane stamina ile kullanılan şey eklenir. Sen söyle adını. Ben buraya gelmeyecektim. Stamina kullanan rune eklenir. Yanına da 3 tane. J-Drink'le zaten damage vurdukça stamina da çaldığın için akar gider bu build. Tabi tabi. Pro, Plug, Broken Promises, Rune ve Snake. Güzel. Broken Promise'le Rune de mesela düşmüş. Genelde birinden biri düşüyorsa diğeri bekletiyor hep. Yani bende öyle olmuştu en azından. Yüzük droplarını falan arttırmışlar bak erken oyunda. Sevindim. Sarıları düşürmüşler galiba ama. Kaç tane sarı yüzüğün var mesela? Onlar çok olmayabilir. Çünkü sarıları genelde Crucible farmına kilitliyorlar. Diyor ki sen Crucible oyna. Bütün sarı itemleri oradan düşür. Ya da Pestilence oyna. Oradan al sarı itemlerini diyor oyun. Mantık biraz o yönde çalışıyor. Bak sarı 0. Evet. Açık dünyada düşme ihtimali zaten düşük. Daha da düşürmüşler yani. Ben buradaki balıkları nasıl unuttum peki? Arkada da balık vardı burada 2 tane. Bunları anlamamışız. Mob lazım bir tane. Küçücük bir hayvan da olsa bir vurup can çalıp repair atmam lazım. Tamir atmadan çok fazla kaynak kestim. Sarıya dönecek birazdan. Uf. Fallen Ember düştü. Evet bak. Tamam biz mağaranın öteki tarafından çıkacaktık. Çıktık ama yolumuzu şaşırdık. İyi ki de şaşırdık. 2 tane balık kaçıracaktık yoksa. Tekrar şuradan gel. Ben buradan sittin sene önümü bulu göremem. Ha. Burnumun dibindeymiş merdiven. Buradan geri çıktık. Sonra aşağıdan indik. Bunu yapmak için buradan mağaraya girmeme gerek yoktu. Alışmış kudurmuştan betermişler geçeriz baba. Şuradan girdik. Buradaki demirleri almalı mıyım? Hadi ya elimizdeymişken alalım. Başka daha iyi bir işimiz mi var yani? Değil mi efendim? Bunu kırınca sarıya dönecek galiba şeyim. Dönmedi. Okey. Şurada var mı? Yok. Bu mağara biraz tricky. Yani lan dur. Seni şöyle keselim. Bak 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 nasıl doşlar atıyor. Şöyle tamiri basalım. Sneaky çıkalım. Mob var mı? Buradan keserim ben onu. Şöyle full şarjla teklerim bence. Tak. Yes. Burada bir yerde demir olacaktı. Nerede? Şurada var evet. Tamam.
Böyle bulman gerekiyor bunları. Bolca demir var ama kıyıda kuytuda bu mağarada bunlar. Bunları iyi hatırlaman gerekiyor. Yalandan bir olta verdi. Satarız. Burada yokmuş demir. Tamam. Suya atlayabiliriz. O bir seçenek ama hayır. Geleceksin abi buradan. Buradan zıplayamıyorduk karşıya değil mi? Doğru. Her türlü suya atlıyoruz. Ben de yeni öğreniyorum dermişim şaka şaka da unutuyorum hep. Üstten atlayabiliyorsun da giderken atlayamıyorsun. Dönerken atlayabiliyorsun oradan. Buraya geliyorsun buradan bunu kazıyorsun. Şimdi bitmiş gibi görünebilir ama hayır abi. Üst katta bir tane daha demir var. Oraya da şöyle çıkıyorsun. Şuradan şöyle edziyoluk yapıyorsun baba. Tamam mı? Bak burada demir var bir tane daha. Tak. Alıyorsun. Bunlar önemli. Bunlar böyle tecrübeyle keşfedeceğin şeyler. Ben hap gibi veriyorum sana şu anda. Yoksa benim gibi 5000. koşunda anca keşfedersin her bir tanesini ayrı ayrı. Bunlar böyle bilgiler. Tak. Tak. Dur fare kaçma bir yere gel buraya. Lazımsın bana. Heh. Tak. 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 Bunda ne kaldı? Versene oğlum demirleri. Heh. Sonra ya hak diyorsun tekrar. Bir daha... Su sandım orayı. Değilmiş. Yürü babam yürü şimdi. Of yapma ya. Oturdu. İçime oturdu. Sağlık olsun. Bir de bir Discord kanalı ayarlayın be. Kendinize özel oda atarsınız. Ama biz de gelelim. Oyun hakkında konuşacağım kimse yok. Aga be çok istiyorum ben de. Ama moderasyonunu emanet edebileceğim kimse yok Discord'un. O yüzden açmıyorum. Çok anlamıyorum ben o işlerden. Discord işlerinden. Steam grubumuz var şu an sadece o yüzden. Ünlem Steam babuş. Orada konuşuyoruz bu itlerle ilgili, oyunlarla ilgili. Arada sesli yapıyoruz oyun girdiğimizde birlikte falan. Oraya damlayabilirsin istiyorsan aslında. Yapıştır gitsin. Madem buraya kadar düştük ben mağaranın devamından gideceğime. Atma karga atma bana karga atma. Bak 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 boş boş atıyor. Bak 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 hareketlere bak. Aşağıdaki fake atıp yukarıdaki bitirdi. Bak 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 bak. Dodge moş atıyorlar ya. Bunlar ne böyle ya? Aa. Oyunda şey varmış bir de değil mi? Yapay zeka öğrenimi varmış. Senin oynayış tarzına göre adapte oluyormuş. Yok artık be. Bak. Öyle mal gibi kalırsın arkaya dodge'larsan. Tamam her şeyi tamirini fullledik. Tak. Tak. Bunları da ver. Ünlem Steam'imiz niye çalışmıyor? Nasıl ya? Bir dakika. Bir dakika. Zord moment öyle bir andır ki. Öyle bir andır ki. Daha 2 gün önce çalışıyordun lan sen. Hemen bakalım niye çalışmıyor acaba. Çözebileceğiz mi? Tamam. Tamam. İlk YouTube açık, hiç açık. Allah Allah. Allah Allah. Actions. İşte görüyorsun niye Discord sunucusu açmıyorum. Şu kadar basit komentleri bile baba halledemiyor. Ha, şundan dolayı bağlantımız gitmiş. Öyle olursa gider. İlk bağlantısını yenileyelim botun. Hadi baba ben insanım falan. Evet evet elim var kolum var tutuyor. Hadi al beni içeri. Al beni içeri.
Al beni, al beni. Formaliteyi geçelim. Tamam, bir daha deneyebilir miyiz be? Tamam, olması lazım. Şu an çalışıyor olması lazım. Gerçi YouTube'a da gitmedi ki. YouTube'a gitmesi lazımdı. İkiye gitmese de. Ben yazdığımda. Niye böyle oldu? Tamam. 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 Ama çalışması lazım. Bir daha kontrol edelim. Çalışmıyor. Heh, çalışıyor. Tamam. Kick'te çalışıyor, YouTube'da çalışmıyor. YouTube şansına küs YouTube. Videolarımızın altında var ama YouTube. Oradan gelebilirsiniz. Ya da Kick'ten linki yapıştırabilirsiniz. Ama YouTube'da niye çalışmıyor hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Var. Şu anda var. Çünkü orada da hesabım çıkış yapmış. Niye yapıyorsa. Yer. Bağlan. Bağlan diyorum sana. Bota kızıyor. Bot hesabı bağlan. Tamam, YouTube'da da çalışıyor. YouTube'dan da katılmak isteyen arkadaşlar ünlem Steam yazsın. Yayın tekrarında çalışmaz ama. Yayın tekrarını izleyen arkadaşım, sana sesleniyorum buradan. Öncelikle seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sonralıkla eğer ki sonradan izliyorsan, canlı yayında çalıştığı için botlarımız sadece, diğer videoların altında yayın özetleri vesaire olan videoların altında bulabilirsin Steam grubunu. Kalıcı linki olması lazım. Eğer link kalıcı değilse veya çalışmıyorsa hemen bir yorum hemen bir yorum çakıyorsun. Diyorsun ki kardeşim beni dolandırdın. Beni videonun altına yönlendirdin ama link çalışmıyor diye bağırıyorsun bana yorumlarda. Ben de hemen hop geldim deyip yetişiyorum sana. Yeni linki gönderiyorum, güncelliyorum. Yes. Yes sir, yes sir. Sen hayırdır ya? Kamufle olmuş otların arasından. Hayırdır ya? Rica ederim Avsomcum. Rica ederim, ne demek. Yapıştır, atla gel abi. Şu an çok yapmıyoruz ama izleyici yayınları falan yaptığımız zaman, farm yayınları falan, Steam grubunu kullanıyoruz zaten. O yüzden açtım. En azından sesli mesli gelmek isteyen olursa oradan devam edelim diye. Ama şu an Crimson Desert ortalığı ağlattığı için bizim oyun birazcık şey gibi kaldı. Sen söyle adını, yetim gibi kaldı. Doğal olarak daha beta bir oyun. Çıkmış bir oyun olmadığı için. Bakalım. Belki yaz indirimlerinde falan tekrar hype'lanır. Böyle izleyici yayınları, oyunları yapacak kıvama gelir yayınlar tekrar. Şu an birazcık terk edilmiş kasaba havasında. Yayın kanallarında bu oyun başlığı. Ama geçicidir. Geçicidir yani. Geçicidir. Bir şey daha diyecektim. Unuttum. Vallahi unuttum. Neyse, ben bir repair alayım. O sincabı vurabiliyormuşum. Dur, kaçma lan. Vuramıyor muyum seni? Vuramıyormuşum. Vurabiliyorum sandım, bir an heyecanlandım. Bunu ver tekrar. Ben bunu almıştım ama olsun, bir daha ver. Çıkmış. Şu arkadaki mevzuya gidelim aslında. Orada bir saklı orman var ya. Saklıköy, sapık dayı. Bir sapık dayıya gidelim de balık tutalım orada. Fena bir balık var Saklıköy'de. Öyle bir dayı da kim kullanmak geldiyse aklına ya. Nasıl bir... Hiç güven veren bir dayı değil yani. Öyle bir reklamda. Elini falan uzatıyor, bir de gel yapıyor böyle.
Bisküvi reklamında niye dayı oynatıyorsun ayrıca yani? Hani maksimum biskolata erkekleri vardı işte biliyorsunuz. Gayet ideal, mantıklı. Hani dayı da niye en azından, anladın mı? Dayı ne abi bisküvi reklamında ya? Allah, tuhaf tuhaf fantezileri var bu reklam dünyasındaki insanların. Şuradan girilmiyordu. Yukarıdan girmek gerekiyordu galiba değil mi? Şuradan, evet, sağdan sağ yapacağız. Dur, bura değil miydi işte? Yo. Kayboldum. Yok, kaybolmadım, bura. Dur, bağırmayın çocuklar, sırayla her şey. Tam kaybolmadık. Çocukken de böyleydim ben, biliyor musun? Kayboldum zannedip tribe girerdim, meğerse gitmem gereken yol dibimde olurdu falan hep. Sonra derdim, ulan buna mı kayboldum diye kendime. Dur, atma onu. Ha. Kendime böyle şey yapardım. İşte ondan. Bulamadım kelimeyi ya. Bugün bir de çok konuştum ben. Bayağıdır bu kadar konuşmuyordum yayında. Onun verdiği bir üşengeçlik sardı şimdi bünyeyi. Cümle kurma üşengeçliği. Bilir misin onu? Böyle tekte çok konuşunca gelir o üşengeçlik. Öf, fena bir şeydir o. Fena. Dur kankam. Şöyle yapalım sana. Ne verdin bana? Baş. Burada başka gümüş yok muydu? Vallahi de. Hiç mi yok? Bir tane bile mi? Vardır. Bura nere? Burası böyle. Alakasız. Ne bu şimdi? Ne yapıyoruz burada? Bait. Atla aşağı, bileklerini kır. Hesabı. Oyun içi. Vardır bir hikmeti de. Hadi dursun şimdi kenarda. Biz asıl saklı köyümüze gidelim şimdi. Saklı köye de buradan gidiyorduk o zaman. Allah! Yakındı. Şuraydı değil mi saklı köy? Evet, arkası. Şu Nemrut'un kızını bir alalım. Önce saklı köydeki ikram bunlar. Bunlar önden aperatif. Appetizer dediğimiz. Ağzımız tatlansın hesabı. Bunları tutuyorsun önden. Bu senin bir güzel iştahını açıyor. Diyorsun ki lan burada su var daha, nereye gidiyor acaba bu su falan. Bir bakıyorsun. Aa diyorsun, burada yol varmış. Nemrut'un kızlarını görüyorsun, alıyorsun. Aa diyorsun, su da buradan devam ediyormuş. O nereye gidiyor acaba diye takip ediyorsun. Sonra sıkışıyorsun, step bro diyorsun. Geliyor seni kurtarıyor. Sonra devam ediyorsun. Burada bir tane gulyabani varmış mesela, alıyorsun onu. Bir bakıyorsun, ana burada saklı köy var. Balık da balık. İstemediğin kadar sallıyorsun oltayı, tutuyorsun baba hepsini. Hepsini tutuyorsun. Bir tane bile salmıyorsun. Bir tane bile bırakmıyorsun, hepsini topluyorsun. Ver artık. Pat. Bir tane repair attım. Ne olur ne olmaz diyerekten. 4, 6, 7 falan öyle bir şey var burada balık. Tam sayısını hatırlamıyorum ama. Yani 4'ten garanti fazla. Sırf 4 burada var da. Öteki tarafta da bir 3-4 tane olacak diye hatırlıyorum. Baya güzel bölge burası. Bak, bir tane burada var. 2 tane de orada. 3. Toplam 7 eder. Gırk yapar yani. Yana böyle yeşillik. Hani kuru kuru gitmesin diye balık. Yana meze. Her türlü şey var yani. 4 tane de solda varmış bu arada. Yaptı mı sana 8. Baktın çok daha hala kuru. Yandaki mağaradan rakı da mutuyorsun baba. İhtiyacın kadarını alıyorsun. Yani her şey var. Her şey var burada. Nasıl hayatta kalınır adlı bir mekan burası. Pat. Şimdi benim tamir atmam lazım. Olta kırılacak. Ama yaratık yok. Can çekmem lazım onlardan. O yüzden gittiği yere kadar diyeceğiz. Odunlarımıza vuracağız şimdi.
Bolca ağaç da var burada abi. O açıdan da bayağı güzel bir yer. Lowlands'te geldin mi buraya uğramadan gitmiyorsun abi. Şunu da kesebiliyordum galiba. Aynen. Ver bunu da. Tamam. Buradan da şu domatesi ver. Onu kırar böyle yana koyarız. Bunlara gerek yok. Tamam, okeydir galiba. Bunu kesemiyoruz. Bunu kesebiliyoruz. Ver. Şu bridge'leri de alalım gelmişken. Dışlamayalım bridge'leri. Bridge de iyidir. Yenir. O da olur. Arkada da var bir tane bridge. Lan dur. Dur. Odun keserim. Tak tak. Seni de keserim. Zınk zınk. Tam bug'lı. Dibindeyken şu bug'ı düzeltince de böyle mokoko oluyorsun işte ya. Neyse tamam, saldık orayı o zaman. Oraya kadar kim gidecek çünkü şimdi yani. Ben gitmem. Arkadaki mağara kısmına girdik. Son 2-3 gümüşü aldık. Okeyledik babuş burayı. Tabi tabi. Tabi daha uğraşılmaz. Zaten alacağımızı aldık orada. Bütün balıkları tuttuk. Bir de kapıyı açarlarsa güzel olacak. Eyvallah. Şöyle. Bir dakika lan, senden ben niye canımı almıyorum ki? Tamam. Ulan yardır 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 yardır. Allah. Çok yardırdık. Gidiyorduk az kalsın. Lan yardır yardır yardır. Patır patır. Buradaki birici ver mesela bak. Bir tane daha repair basalım. Burada bir mob olacak. Tepeden kessem daha iyiydi. Güzel. Dur. Brr, yavaş. Kıs 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 yavaş. Şuradaki spursu almak isterim. Timingleri hiç... bridge'miş. Tamam, bridge'e koy gitsin. Başver. Bridge'e çok aman aman değil. Geyik. Sen et ver bari ya. Bugünkü geyiklerden hiç doğru düzgün et çıkmadı ha. Onu da alamıyoruz yer yok diye. Etini aldık. Şeyini alamıyoruz. Neyi bıraktık? Hadi bunu bıraktık. Fuel'ı sal. Tak. Bunu ver. Burada da spurs mu var? Sanki şunlar spurs gibi. Evet. Evet. Ver bunu da. Bu ne bu? Spurs. Ver bunu da. Bak. Tamam. Tamam. Bu da spurs. Çok iyi. Yanında bir de domates, biber, patlıcan. Oha, ona bile tek atıyorlar. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Gerçi normal artık. Buralara tek atmamız gerekiyor zaten. Bayağı OP işte bu build'imiz çünkü. Tek atmıyorsa sıkıntı var demektir şu anki halinde. Bak, sıkıntı var. Atmadı tek. Sıkıntı var. Hop. Şarjla bunu bir tek daha al. Ay, mokoko oluyorduk az kalsın. Tamam. Şu yukarıdaki gümüşleri de alırsak okeydir. Arkadaki gümüşleri saldık haritadaki gerçi ama alsak mı onları da? Gelmişken alabiliriz. Sanki. Elimiz değmişken hani. Haritanın Lumber Mill tarafındaki gümüşleri saldık biçtir. 1, 2, 3, en az 3 gümüş şeyi var orada da.
Salmayalım, salmayalım. Bunu da alalım. Sonra buradan tekrar yukarı çıkıp haritanın önüne bağlanıp oradan şeye gidelim. Lumber diyorum. Önce Windmill, sonra Lumber Mill'e gidelim. Onları da alalım. Hop. Hop. Hadi bunu da ver. Aklı kalmasın. Hatrı kalmasın. Hadi. Ya. PP Crows, bu nasıl bir chat girişi oğlum ya? Ya. Ne oldu anasını satayım? Bir anda niye böyle oldu bizim? Niye bir anda yaş kitlemiz 15'e düştü? Çok ciddi bir düşüş bu ya. 25'ten 15 bir anda düşmek. Sıkıntı bu. Ne yaptık biz bu düşüş hak edecek abi? Hayda. Böyle bir chat girişi mi var ya? İnanılmaz. Gerçekten hayretler içerisindeyim. İzlemediğimden değil. Ya da sevmediğimden değil. Şimdi konu bu mu yani? Hani ondan dolayı hayretler içerisindeyim sence. Burada odun kesiyoruz falan. Yok kanka, sen yanlış kanala geldin. O iki kanal ötede o. Yanlış gelmişsin, yanlış gelmişsin. Olur öyle, olur. Olur öyle hali. İnsanlık hali. İnsanlık hali. Olur öyle. Etraf bir... İlginç, kafası iyi belki de. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Dur, burayı yakmayacağız. Bir saniye. Kafam gitti bak, toparlayamadım hala. Toplu seks falan dedi oğlum adam. Benim ailemden duymadığım şeyler bunlar ya. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe tövbe tövbe. Şaka bir yana, belden aşağı olmasak espri kafasını sevdim çocuğun. Daha yaratıcı olabilse güldürebilirdi. Güldürebilirdi ama belli bir yaştan sonra şey limiti var ya. Artık espri eşittir siksok yarak olmamaya başlıyor senin için. Bundan sonra belden aşağı espriler birazcık senin için böyle şey oluyor. Turnusol kağıdı oluyor yani. Akla karayı ayırıyorsun. Birazcık öyle oldu arkadaş için de. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ha. Ha. Şöyle ben bir repair alayım yalandan. Şöyle. Devam abi. Şurada bir gümüş olacaktı. Öyle hatırlıyorum. Şu yukarıda. Aynen öyle. Allah. Dur aşağı in bakayım önce. Tek yedin, hackledin kanka. Ver bunları da. Nasıl timingleyemem ben onu? Ne demek yani? Bak, ot varmış, önünden geçmişiz. Ot dediğim de patates. Severim. Severim, çok severim. Patatesin hala çok underrated bir besin olduğunu düşünmekteyim. Değeri bilinmeyen, yeteri kadar övülmeyen bir besin kaynağı bence. Nacizane fikrimdir. Şu aşağıyı da bir ara keşfetmek lazım ya. Çok üşeniyorum ama. Böyle üşenmiyorum. Aa, geyik gel. Şu asansör var ya, orayı kastediyorum aşağısı derken. Bir ara bir oralara bakmak lazım. Kömürü saldım. Bir sürü kömürümüz var zaten. Ver. Ver. Şurada sağda bir yerde gümüş olacaktı. Tamam. Biz bu sporu yapıyoruz galiba. Neyim ben? No Rest for the Wicked'ın maps'i falan mı? Navigasyonu falan mıyım? Neyim?
Yok, sıkıştım. Oh fuck. Aa. Aa. Bu kadar hızlı nazar değdiriyor olamam kendime ya, değil mi? Olmaması lazım. Aha. Çıktık. İyi yırttık. İyi yırttık, iyi yırttık. İşin içine Step Bro falan girmeye kalksaydı sıkıntılar olacaktı. Bir takım sıkıntılar yaşanacak. Sen bug'lısın zaten, bana vuramazsın. Gel. Zınk, bunu da al. Üç, bir tane de iki tane miydi? Bir tane miydi? İçeride vardı, 4. Vırre. Aa, bunlar hasar yemiyor. Niye böyle oldu? Neyi hedef alıyor benim çar? Ay canınıza sizin. Hadi kaybolun ya. Bug gibi. Üşendim düzeltmeye de. Kim envanteri açacak? Aa. Var mıydı başka gümüş burada? Yoktu diye hatırlıyorum. Varsa burada belki. O da belki. Belki üstümüzden bir kuş da geçer. Ha? Bridge'leri al. Varsa şurada vardı sanki. Bağırma, bağırma. Sesini çıkarma. Sus ve oyalanmaya devam et. Hot shot içerisi neresi oluyor abi tam olarak peki? Ha, orası. Tamam, oraya. Okey. Başa geldik. Aşağıdaki gümüşü de almıştık zaten. Düşünüyorum hemen almadığımız gümüş kaldı mı diye. Olmadı herhalde. O zaman şu asansöre bir göz atalım mı ya? Bir atalım. Ben o asansörün aşağısını insan gibi inemedim asla. Hep bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Allah. Bu nasıl tekliyor lan? Ha, large enemy çünkü bu. O yüzden. Şimdi mesela asansör nerede? Dur, çağıracağız önce. Ha. Geçerken aşağı atladık ama aşağıdan nasıl indik o kısmı hala yok bende. Bir keşfedelim orayı. Bir bakalım abi. Ha, ya ses de gidiyor iyice artık, çatlayıp duruyor olup duruyor böyle, hiç sevmem. Oyunu bitireli oyundaki en az zaman geçirdiğim bölge şu an şu asansörün olduğu bölge, şu aşağı kısım. Hiç böyle bakıp etmedim yani ne oluyor ne bitiyor diye. Derken yukarı tekrar çıkabiliyor muyuz buradan? Buradan bir yerden çıkabiliyor olmamız lazım tekrar. Evet. Evet. Hayır. Orada item kaldı. Ya hayır. İtem kaldı. Yapma. Aa. Şöyle yapsak. Cık, yemedi. Sana yemin ediyorum var ya. Ateşle oynuyorum ha. Hah. Yaşa. Bulduk. Bulduk. Ama bak, Ember. Anladın mı? Ember'dır abi. Hem de Void, bana en lazım olanlardan. Pes etmeyeceksin. Şimdi buradan şuraya indik. Buradan şöyle inelim bir. Şöyle yaptık. Yavaş yavaş. Buradan böyle yürüdük. Buradan böyle geldik. İnsani yolları takip edelim. Açıyı değiş. Sen nasıl ölmedin hala? Aa, lavuğa bak. Orada bir kapı var uzakta.
Bu kapı muhtemelen 1-0'da açılacak diye tahmin etmekteyim. Evet. Tamam, bu kapıyla işimiz yok. Kilitli bile demiyor çünkü. Bura ne bura? Eagle şey. Easter egg'i mi? Eagle dive atıyorsun buradan. Güzel. Güzel manzara. Sevdim. Güzel gönderme. Burada ne var? Aa, sandık var. Güzel, güzel. Oğlum çok iyi manzara değil mi ama ya? Siktir. Tüyler diken. Ben ilk defa bu arada şu an buraya bu kadar geliyorum. Bu kadar kat inebiliyorum. Aa, asansör varmış burada da. Ana. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka falansın şu an kanka. Ne? Bu kadar zaman ben nasıl keşfedemedim bu asansörü? Nereye çıkartıyor asansör beni? Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Burası Bilal açısı. Buradan aşağı atla, farmına devam et diyor oyun. Dur, daha atlamayacağım. Aha, merdiven de var burada. 700 saat boyunca ben böyle bir merdiven olduğunu ilk defa keşfediyorum burada. Holy moly fuck. Direkt birinci haritadan buraya bağlantı var. What? Buradan indin. Yüzerek buraya geldin. Merdivenden çıktın. Asansörle tekrar yukarı gittin hesabı. Holy moly fuck. 700 saat sonra ilk defa keşfediyorum ben böyle bir yer olduğunu oyunda. What? Gidiyor nereye gidiyor? What? Büyük icat. Sana yemin ediyorum, büyük teknoloji. Hayat kurtarır. Farm atarken hayat kurtarır. Çok iyi. Çok iyi. Abi git. Vallahi çok iyi. Tebrik ederim bu stüdyo. Tebrik ederim. O zaman tamamdır abi. Daha benim farmlayacağım bir yer kalmadı. Üstümüz başımız dolmuş. Bir envanter boşaltmaca burası. Envanter boşaltmaca. Bakalım şimdi bilanço ne? Günün sonunda bir Radiant Ember'la başladım. Asıl amacım Radiant Ember, çünkü benim en çok ihtiyacım olan Ember olduğu için. Bakalım ne kadar Ember elde ettik. 5-6 tur şey döndük. Full harita. Sen söyle adını. Pestilence. 7 haritayı da Pestilence döndük 5 kere. Yani 40 tane Pestilence döndük. 2-3 haritayı, hatta ne? 4 haritayı, değil mi? Evet. Shallows, Marinescape, Nameless Pass ve Lowland Meadows. Bütün balıklarını tuttuk. Üstüne madenlerini kazdık. Bakalım son bilançomuz ne olacak? Bunların hepsini sattım. Hepsini sattım. Çok üşendim çünkü tek tek bakacağım da edeceğim de. Sat. Sat kurtul. Sat kurtul. Sat kurtul. Hemen geldik. Evimize gittik. Pişmişleri kutularına, çiğleri kutularına koyduk, yerleştirdik. En sona taşlara bakalım. Şimdi şuradan pişmişleri topla. Çiğleri koy. Yer açılsın. Topla. Çiğleri koy. Gel buraya da. Koy. Gel buraya da. Oo, 42 tane gümüş yapmışız. Çok iyi, çok iyi. Çok başarılı, çok başarılı. Pişmişleri buraya koy. Yemekleri buraya koy. Etleri buraya koy. Gel abi, çiğleri buraya koy, kalan çiğleri. At. 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 Sakatat makatat ıvır zıvırlar buraya. Rün var mı üstünde? Hiç yok. Gibi. Bir daha bakalım, yok. Taşları koyduk ve geliyoruz bilançoya abi. 14.
Biraz düşündürücü ama Void'imiz güzel olmuş. 19'a çıkmış. Yaklaşık 6-7 falan vardı. Yani bir 13-14'te Void gelmiş. Fena değil. Fena değil ama Void'le Radiant Ember drop'u çok düşük. Buradan bu çıkarıma varıyoruz. Yaklaşık 4-5 saattir farm attık. Özellikle Pestilence farmı. 5 olmamış, 4 olmuş. Götümüzden element uydurmayalım. Ve 14 Radiant pek iç açıcı değil 4 saatte. Karışık yani, hem balık hem Pestilence boss falan. Ama sağlık olsun. Fena değil. Verimli bir gündü. O zaman ben çıtırdan da chat'im müsaadeni isteyeyim. Yayın tekrarını izleyen YouTube'daki arkadaşım, yayına şu zamana kadar chatte olan, yayında kalan değerli arkadaşlarım ve gelip mesaj atan, benimle zaman geçiren diğer herkes. Teşekkür ediyorum babuşlar. Dediğim gibi uyku düzeni birazcık şu sıralar sıkıntılı. O yüzden yayınlar 8 ila 10 arasında başlayabilir. Normalde 8 ila 9 arasında başlatmaya çalışıyorum her zaman ama pazartesi, çarşamba, cumaları fix yayındayız. Onun dışında ekstra da yayına girebiliyoruz. Daha da uzatmayayım ya, bu çocuk kaçsın artık, dinlensin. Seviliyorsunuz.